Ocak ayında karla kaplı New York'ta Peter Parker yorgun bir şekilde uyanır ve artık gençleşmediğini kendi kendine söyler. Giyinirken televizyonda kar alarmı geçer. Alyansını takıp mutfağa iner. Richard'la May kahvaltıdadır. Mary Jane kahvesiyle kapıda belirir. Peter'ın gece uyuyamadığı bellidir ve Mary Jane bunun günün anlamıyla ilgili olduğunu bilir. Konuşmayı akşama bırakıp işe koşar. Daily Bugle'da Jonah'ın bağırışı bütün katı sarsar. Ama seslendiği kişi Peter değil. Yönetici editör Ben Parker'dır. İkisi yıllanmış bir dostluğun rahatıyla atışırlar. J. Jonah Jameson 4'teki toplantıya yönetimin tamamının katılacağını söyler. Çıkarken Peter'ın kravatı olmadığını fark eden Ben, kendi kravatını çözüp yeğeninin boynuna bağlar. Jonah ise Peter'ı kenara çekip bende bir çatlak görürlerse haberleşmelerini ister. Sonra merak ediyorsa doğrudan sormasını öğütler. Kar altında yürürken Peter tam bunu yapar. Ben herkes merak ediyor diye saklanmayı bırakmasını, ne söyleyecekse doğrudan söylemesini ister. Peter endişelendiğini itiraf edince Ben 20 yıl öncesine gider. Peter 15 yaşındayken anne babasını kaybetmiş, Ben ve May'in yanına taşınır. Onu koşulsuz severler ama ailesinin yerini almayı hiç denemezler. Aradan geçen onca yıla karşın bir tek gün bile acısının dinmediğini duyunca Peter hayır der. Ben de o halde kendisinin ne hissettiğini tam olarak bildiğini söyler. Yürüdükleri yer bir anma törenidir. Duvardaki isimler arasında May Parker'la Norman ve Emily Osborn vardır. Peder Murdoch ölenlerin kalplerde yaşamayı sürdüreceğini söyler ve son konuşmacıyı Osborn'ların oğlu Harry'i kürsüye çağırır. Harry 7 yaşındayken babasıyla ilk kez top oynadığı günü anlatır. O an dünyanın tamamı o toptan ve babasından ibarettir. Artık böyle bir anı biriktiremeyeceğini, geceleri yalnız kaldığında melek sesi değil, bir eldivene çarpan topla çığlıklar duyduğunu söyler. Geleceklerinin bir parçası çalınmış, karşılığında yalnızca anılar kalır. Bunun yeterli olmadığını ekler. Tören dağılırken Peter ve Mary Jane Harry ile tanışır. Ben'in yıllar süren röportajlarında bile Norman Osborn'un gerçekte kim olduğunu çözemediğini konuşurlar. Aile eve döner, Peter ise işe geri gider. Bugle'da ortalık karışır. Jonah toplantı odasında gazeteleri havaya savurup istifa eder. Ben Peter'a başını eğik tutmamasını söyleyip yönetim kuruluna girer. Robbie ve diğerleri editoryal bir yeniden yapılanma olacağını, reklam verenlerin Stark saldırısını bu kadar ısrarla kovalamalarından rahatsız olduğunu anlatır. Masadaki isimlerden biri Wilson Fisk'tir. Doğanın boşluğu sevmediğini söyleyip boşalan koltuğu Ben'e önerir. Tabii çizgiyi aşmadığı sürece. Ben odadan çıkar. Asansörde J. Jonah Jameson'ı bulur ve şimdi ne yapacaklarını sorar. Aynı gece bir sokakta Fisk'in adamlarının aracı havaya uçar. Roketli bir kızakla süzülen yeşil zırhlı bir figür saldırıyı sürdürür. Bir barda Ben'le Jonah kendi haber şirketlerini kurmaya karar verir. Bir isim gerekir. Jonah The News der. Ben işi bu kez doğru yapacaklarını, yani gerçeği söyleyeceklerini belirtince Jonah kahkahayı basar. Bu evrende kesin olarak bildiği tek şey haberde gerçek ve gerçekte haber bulunmadığıdır. Sonunda yalan söylememeye söz vererek uzlaşırlar. Peter gelince ona iş teklif ederler. Parası olup olmadığını sorduğunda bunun ikinci günün sorunu olduğunu duyar. Jonah gidince Peter Ben'e bütün hayatını bir öğleden sonra da nasıl havaya uçurup yenisine başlayabildiğini sorar. Ben için bu kolay bir seçimdir. Karısı ölmüş, yeğeni büyümüştür ve uzlaşma üzerine kurulu bir sektörde bir dakika daha kalamaz. Peter ise yıllardır hayatında bir şeyin yanlış olduğunu düşündüğünü, artık haklı olduğunu bildiğini ama ne yapacağını bilemediğini itiraf eder. Ben eylemsizliğin de bir eylem sayılmasını saçma bulur. Bir şey olmasını beklemek yerine onu olduran kişi olmasını ister. Sevgisini belirtip ekler. O halde uyan der. Evde Peter Richard'ı yatırır ve Mary Jane'le baş başa kalır. Günü anlatır. Sonra asıl meseleye gelir. İşini değil, kendisini değiştirmeye ihtiyacı vardır. Mary Jane bunu zaten bilir. Yıllardır üstünde taşıdığı gölgeyi, kim olduğundan memnun olmayışını görür. Aralarındaki hiçbir şeyin değişmeyeceğinden emin olunca onu yolcu eder. Bir gece önce Peter salonda tek başınayken mavi bir şimşekle küçük bir kutu belirir. Kutudan çıkan görüntü Tony Stark'a aittir ve 6 ay sonrasında konuşur. 20 yıl önce Peter'ın radyoaktif bir örümcek tarafından ısırılıp dünyanın en önemli kahramanlarından biri olması gerektiğini ama zamanda yolculuk eden büyük bir kötülüğün neredeyse bütün kahramanları silip dünyayı kontrol edilebilir bir deneye çevirdiğini anlatır. Kutuda kimliği gizleyecek bir giysiyle dönüşümü başlatacak bir katalizör vardır.
Stark aynı paketi başkalarına da gönderir ve 6 ay sonra kahramanlıklarını geri kazanmış bir dünyaya çıkmayı umar. Şimdi çatıda Peter elindeki küreyi açar. Ona geleceğinin ve kaderinin çalındığı söylenir. Geri isteyip istemediği sorulur. Yanıtı tektir. İster. Tüpü açar, örümcek eline iner. Şafak sökerken siyah giysili bir figür çatının kenarında doğrulur. Şubat ayında siyah giysili Peter, New York'un üstünde ağdan ağa savrulur ve ne yaptığından hala emin değildir. Parker'ların mutfağında Richard'la May, gazetede çıkan bir fotoğraf yüzünden tartışır. May, siyah giysili adamın gerçek olduğunu savunur. Richard bu tür görüntülerin sahtelemenin kolay olduğunu söyler. Babalarına dönüp karar vermesini isteyince Peter kızına abine güvenmesini önerir. May itiraz eder. O adam korkutucudur ve bu hoşuna gitmez. Mary Jane kapıda belirip korkulacak bir şey olmadığını söyler. Günün 2 müşteri toplantısını sıralar ve bakıcının yolda olduğunu hatırlatır. Çıkarken Peter'a dönüp son zamanlarda spor yapıp yapmadığını sorar. Aldığı yanıt da kaçamak bir yanıttır. Peter için son birkaç hafta her şeyi değiştirir. İştah günde 10.000 kaloriye çıkar. Uykuya ihtiyacı azalır ve yüzeylere yapışır. Bir okul otobüsünü tek eliyle kaldıracak kadar güçlenir. Tepki süresi ve mekan algısı ölçüye sığmaz. Tek sorunu durmayı becerememesidir. 2 haftalık idmanın sonunda hala bir cephenin ortasına çakılır. Bu da son değişikliği açıklar. Artık ciddi bir dayak yiyip ayakta kalabilir ki bunun işe yarayacağını da düşünür. Aynı günlerde bir hamamda Ben'le Jonah buluşurlar. Jonah 25 yıldır kahvaltıda yalnızca kahve içtiğini söyleyip bunun kendisine zararlı olup olmadığını sorar. Ben zararlı olduğunu söylese de bırakmayacağını bilir. Ardından asıl konuya geçerler. Jonah'a iyilik borcu olan bir ekip binaya girip güvenlik kayıtlarını görür. 3 haftada 3 girişim vardır ve failin hep aynı kişi, yeşil zırhla uçan biri olduğu anlaşılır. Ben bunun ciddi bir kararlılıkla ya da ciddi bir kan davası olabileceğini düşünür. Ama gazetenin arkasındaki kirli para bu haberi asla bastırmaz. Bugle'ın o gün bastığı tek dikkat çekici şey şehirde salınan siyah giysili tipin fotoğrafıdır. Kareyi çeken de Peter'dır. Onun bu haberi kendilerine vermeyişini konuşurlar. Teknik olarak henüz açılmamışlardır ve Peter onlar için çalışmıyordur. 2 maskeli adam vardır ve kimliklerini kimse bilmez. Biri manşete çıkar, öteki gömülür. Jonah özetler. Biri dikkat dağıtıcıdır, öteki ise haberdir. İşe koyulmaya karar verirler ama hala bir isme ihtiyaçları vardır. Şehrin üstünde Peter kendine bir soru sorar. 20 yıl önce çalınan hayat sana geri verilirse onun bir versiyonunu yeniden yaşamak zorunda mısın? Öyleyse sonsuza dek 20 yıl geride kalacaktır. Dünya değişmiştir. Kendisi de değişmiştir ve ne yapması gerektiğini bilmez. Bir işaret arar. İşarette bir çatıda karşısına çıkar. Kalın yastıklı bir kostüm ve iri eldivenler taşıyan bir adam altındaki bankaya girmeye hazırlanır. Peter onunla dalga geçer. Sonra ikisinin de aynı soruyu sorduğunu fark eder. Ne olmam gerekiyor? Peter yanıtını bulur. Kendisi bu adam gibileri durduran kişidir. İkisi için de bu ilk seferdir. Adam eve döneceğini, pişman olacağı bir şey yapmadan durdurulduğu için teşekkür ettiğini söyler ve borçlu kaldığını da ekler. Peter adını sorunca yanıtı alır. Adı Shocker'dır. Aynı anda eldiveninden çıkan darbe onu çatıdan uçurup bir çöp konteynerına gömer. Evde üstünü değiştirmeden dondurma kutusunu açan Peter bu numaraya kandığı için kendine söylenir. O sırada May uyanıp karşısında siyah giysili figürü görünce ağlamaya başlar. Peter maskesini çıkarıp onu yatıştırır. Kızı gazetedeki adam gibi giyinmesinin nedenini sorar. Peter o adamın ta kendisi olduğunu, özel bir örümceğin kendisini ısırdığını anlatır. Kokusundan yakınan May'e bunun konteynerdan geldiğini söyler. Richard'la Mary Jane'e daha sonra anlatmayı planladığını, o zamana kadar bunun ikisinin sırrı olarak kalmasını ister ve dondurmayla anlaşmayı bağlar. May kabul eder ama kostümü beğenmediğini de belirtir. Fisk'in makamındaysa uzun saçlı bir adam gazetedeki fotoğrafı tablete getirir. Fisk bunu bir oyalama sayar. Maskeli bir kanun kaçağının kuşatması altındadır ve gürültüyü daha büyük bir gürültüyle örtmeye çalışır. Halka takip edecek daha iyi bir hikaye verir. Monsieur Bretian buna karşı çıkar. Oynanan oyun insanlara hiçbir şey vermek ve bunu sevdirmektir. Dünyayı kendi aralarında bölüştüklerini, Fisk gibilere birer küçük krallık hediye ettiklerini hatırlatır. Fisk elinde tutabildiği sürece kral rolü oynayacaktır. Fisk karşısındakinin sıradan bir adam olmadığını, sandığından güçlü olabileceğini kabul eder. Ama kendisinin kral rolü oynamadığını, kral olduğunu söyler. Kaptan Bretian da o halde öyle davranmasını, kendisine verilen kaynakları da kullanmasını ister. Gece geç saatte Peter bir heykelin tepesinde Mary Jane'e yazar.
İşlerin normal gittiğini, geç kalabileceğini söyler ve onu beklememesini ister. Ertesi gün Shocker aynı bankayı yeniden soyar. Peter her gün aynı saatte yapılan şeye alışkanlık edindiğini, adamınsa kötü alışkanlıkları olduğunu söyler. Bu kez dövüşü kazanır. Onu ağa sarar ve kaburgalarını kırar. Shocker karısının ölmekte olduğunu, tedavi parası bulamadığını, başka seçeneği kalmadığını anlatır. Peter üzülmeye başlar. Sonra bunun doğru olup olmadığını sorar. Aldığı yanıt bir soru ve ardından gelen ikinci bir darbedir. Shocker çatılardan kaçarken önüne yeşil zırhlı figür iner. Peter eve pencereden girer. Birkaç gün içinde 2 kez dayak yemiş, kimliğini yanlışlıkla kızına açık etmiş ve onu korkutmuştur. Bu işe uygun olmadığını düşünür. Sonra buzdolabının üstünde May'in çizimini görür. Kızı babasının örümceğini çizmiş. Resmi beğenmesini umduğunu ve onun en iyisi olduğunu yazmıştır. Peter bir gün daha denemeye karar verir. Mart ayında Mary Jane Peter'la May'in bir şeyler çevirdiğinden şüphelenir ve oğlu Richard'a fikrini sorar. Çocuk göz teması kurmayışını şüpheli bulur. Peter bunu baba kız vakit geçirmek diye savuşturur. Mary Jane Richard'ı ayakkabı almaya götüreceğini, sonra çiçekçiye uğrayacaklarını, bir saatten fazla sürmeyeceğini söyleyip çıkar. Kapı kapanır kapanmaz baba kız birbirine bakar ve anlaşırlar. Çatıda May babasının kostümünü bir elden geçirir. Siyah giysiyi örümceği yüzünden sever ama korkutucu bulur. Peter kırmızı kapşonlu bir versiyona geçer. Kız rengi beğense de havalı olmadığını, babasının çok yaşlı durduğunu söyler. Turuncu sarı bir denemede tutmaz. Düz mavi de öyle. Sonunda kırmızı mavi ve A desenli halde karar kılırlar. May bunu çok sever. Ödül olarak babasıyla birlikte şehrin üstünde bir tur atar. Ben'le James'in yeni bürolarına taşınır. Ama şirketin hala adı yoktur. Mekan dökülmektedir. John'a bütçeyi ofise harcasalar çalışanlara para kalmayacağını söyler. Ardından hiç çalışanları olmadığını da ekler ve masrafın böyle kontrol edildiğini belirtir. Peter, Mary Jane'in gönderdiği bitkiyle uğrar ve burayı düzeltmeden kimseyi çalıştıramayacaklarını söyler. İkisi bütçede biraz bir şey kaldığını itiraf eder. Peter duvardaki panoyu fark eder. Üzerindeki her iğne yeşil zırhlı adamın vurduğu bir noktadır ve hepsinin sahibi de Fisk'tir. Ben Peter'ın hala Bugle'da çalışıyor olması nedeniyle fazlasını anlatamayacağını söyler. Karşılıklı bir alışveriş olursa kapıyı biraz aralayabileceklerini ima eder. Peter nasıl yardım edebileceğini sorunca gazetede yeşil kıyafetli adam hakkında konuşulanları öğrenmek isterler. Peter de aktarır. Robbie ona Green Goblin adını takmıştır ve burada bir haber olduğunu düşünür. Ama üst yönetim onu her seferinde susturur. Bunun yerine siyah giysili adamın haberlerini öne çıkarırlar. Çünkü o fotojeniktir ve daha ilgi çekicidir. Peter bunun kişisel bir görüş olduğunu da ekler. Ben kolay bir iyi adam, kötü adam okumasına girmemeleri gerektiğini söyler. İkisi de kötü olabilir. Çünkü bu bir masal değil, dünyanın kendisidir. Daha fazlasını öğrenmeye karar verirler. Peter yeni kostümüyle bir çatıda gözetlemeye başlar. Televizyonda bu işi yapanların bir süre oturup beklediğini, sonra kötü adamın çıka geldiğini bilir. 2 gün boyunca izler, yer ve bekler. Green Goblin Fisk'in mekanlarını sırayla havaya uçurur. Ama beklediği av yerine bir tuzağa girer. Alnında hedef işareti taşıyan, lacivert kıyafetli bir adam onunla dalga geçer. Hayatında hiç gerçekten avlanmamış biri gibidir. Çünkü önündeki tuzağı bile göremez. Fırlattığı keskin kartlar zırhı deler ve Goblin enkaza çakılır. Kim olduğu sorulduğunda yanıtı nettir. Dünyaya salınmış bir katil. Doğadaki gerçek avcıdır. Goblin onu Fisk'in tasmalı bir hayvanı sayınca adam düzeltir. Fisk bir dekordur, bir kukladır. Tıpkı herkes gibi. Kendisi dünyanın gerçek efendileri, gerçek güç için çalışır. Haddini unutanları indirmesi için görünmez bir el tarafından ödenir ve bu işte çok iyidir. Bu adam Bullseye'ın ta kendisidir. Tam o anda Spider-Man kartı taşıyan elini A ile yapıştırır ve uslu oynamayacaksa hiç oynamamasını söyler. Adam 2 sorunu birden halledip eve gideceği için şanslı gününde olduğunu düşünür. Peter nişanının kötü olduğunu söyleyince yanıtı alır. Zaten ona nişan almamıştır. Winch ve iskele Spider-Man'in üstüne çöker. Bullseye enkaza seslenip hala hayatta olmasını ve canının çok yanmasını umar. Sonra Goblin'i yeniden vurur. Goblin zırhını yükleyip ona kendisiyle ilgilenmesini söyler. Bullseye da huzur bulması için ona vakit vermeyeceğini bildirir. Goblin ise asıl yazık olanın onun gibi bir avcının içine düştüğü tuzağı fark edememesi olduğunu söyler. Enkazdan fırlayan Spider-Man adamı tek bir hamlede yere serer. Goblin iyi olduğunu söyler. Spider-Man de beklemediği ama ihtiyaç duyduğu yardım için teşekkür eder. Bu adamın kim olduğunu bilmezler. Polis çağırmak işe yaramaz çünkü Fisk
Polisin büyük bölümünü satın almıştır ve bu adam Fisk'ten bile derin bağlantılara sahiptir. Goblin ne yapacağı sorulunca her gün yaptığı şeyi, yani gerekeni yapacağını söyler. Ardından kostümü över. Peter kostümün gerçekten havalı olduğunu belirtir. Goblin bazılarının ona başka bir ad vereceğini ekler. Kostüm bir eşleşme sinyali alır, bağlanır, doğrulanır ve devre dışı kalır. Giysi Peter'ın yüzünden çekilir ve adam olduğu gibi ortaya çıkar. Karşısındaki zırhın miğferi de açılır. Goblin kendini Harry diye tanıtır. Peter da adını söyler. Harry dünyanın bugünlerde tuhaf ve tehlikeli bir yer olduğunu belirtir. Peter bunu fark etmeye başladığını kabul eder. Enkazın ortasında Harry bir şeyler içip konuşmayı önerir ve Peter kabul eder. Nisan ayında Peter ve Mary Jane şık bir restoranın barında bekler. Mary Jane bu buluşmanın iyi bir fikir olup olmadığını sorar. Peter da değil der. Ama en azından evden çıkmalarına bahane olduğunu da ekler. Harry gecikmeli gelir ve Peter'ın ondan hiç susmadan söz ettiğini belirtir. Mary Jane buna aşık olmak denildiğini söyleyince Harry buna heyecanlanmak dendiğini savunur. Sonra kadının kendi işini kurmasını kutlar. İnsanların kendilerine yatırım yapmasını sever. Mary Jane yeterince çok çalıştığında ne kadar korktuğunu, unuttuğunu itiraf eder. Tam Harry'nin eşi sorulurken kadın gelir. Gwen Stacy geç kaldığı için özür diler. Eski kafalı yöneticilerle uğraşır. Yemek boyunca sohbet açılır. Mary Jane böyle bir akşamın son kez çocuklardan önce yaşandığını belirtir. Gwen'in çocuğu yoktur ama düşünmektedirler. Peter bunun dünyanın en güzel şeyi olduğunu söyleyip neyi beklediklerini sorar. Harry'nin yanıtı onları getirecekleri dünyadır. Evlilik süreleri sorulduğunda Gwen 8 yıl, 3 ay ve 11 günü tam olarak sayar. Söz Mary Jane'in işine gelir. Mankenlikle başlayıp kendi markasını yönetirken adını duyurduğunu, sonunda bir kriz yönetimi şirketine geçtiğini anlatır. Orada iş sorunu ortadan kaldıra döndüğü için ayrılır. Geçen hafta Ben Parker'la Jonah'ya kendi haber şirketlerini kurarken yardıma başlar ve bir isimde karar kılırlar. O sırada büroda J. Jonah Jameson bu isme sinirlenir. Haberi internette yapacaklardır. Üstelik şirketin adı The Paper olacaktır. Bunun alaycı mı yoksa göndermeli mi olduğunu sorar. Kitabını okuyan Richard ikisi birden olduğunu söyler. Ben ismi doğru anlamında sıradan bulur. Masada Harry her sabah kalkıp hayatında daha çok habere ihtiyaç duyduğunu söyleyerek takılır. Gwen onu kabalıkla suçlayınca şaka yaptığını, babasının ben için hep dürüst adam dediğini ama pazarın doğru olduğundan emin olmadığını ekler. Bunun kapalı bir sistem olduğunu belirtir. Gwen ise neyi yazacaklarını ve ne kadar derine ineceklerine bağlı olduğunu, kaybedecek şeyi olmayan iki yaşlı adamın işe yarayabileceğini belirtir. Ardından Peter'ın maskeli adamı çektiği fotoğrafları anıp gözünü över. Peter işi geçiştirir. Mary Jane bunun teşekkür anlamına geldiğini söyler. Gwen konuya girer. Haberler temizlenmiş ve kasten bulanıktır. Hepsi maskeli adamın asıl anlamını kaçırır. O adam bir sebeple vardır ve birileri için bir ihtiyacı karşılar. İyi biri olması bazılarını çok daha fazla rahatsız edecektir. Çünkü bu dünyada bir şeyin bozuk olduğu ve onun bir çare olabileceği anlamına gelir. İnsanların kahramanlara ihtiyacı vardır ve Peter fotoğraflarını amcasına verebilir. Peter Bugle'da çalıştığını hatırlatınca Gwen bu tavırla hep orada kalacağını söyler. Harry karısına milyarlarca dolarlık bir şirketin yöneticisi olarak çalışana yüklenmemesini söyler. Peter yine de onun haksız olmadığını kabul eder. İki kadın masadan kalkar. Büroda Ben'le Richard uyuyan May'e bakar. Çocuk ikisinin yaptığı işi havalı bulduğunu söyler. Ben bunun çok okumasından geldiğini, aslında herkesin okuması gerektiğini ama insanlara bunun için bir sebep vermenin zor olduğunu anlatır. Gwen Mary Jane'den bir iyilik ister. Oscorp birkaç ay önce Stain Stark'ı devralır ve beklenmedik biçimde büyür. Ellerinde fazla para vardır ve bunun bir kısmını kayıtlardan çıkarması gerekir. Ama bilinen tüm hayır kurumlarını çoktan tüketir. Mary Jane bunu kendilerine yapılmış bir teklif sanıp reddedince Gwen düzeltir. The Paper'ın marka yöneticisi olarak kendisini o huysuz yaşlı adamlarla tanıştırmasını ister. Bir korsan gemisini denize indirip indiremeyeceğini merak ettiğini söyler. Bu sırada masada Harry gülümser ve Peter'ın karısına hala anlatmadığını fark eder. Peter da onun Gwen'e her şeyi anlattığını öğrenir. Harry karısını sever ve aralarında sır yoktur. Peter'ı yalnızca kızı kostümle yakalar. Mary Jane'e söylememesinin sebebi güvensizlik değil, ailesini korumaktır. Harry de bunu mümkün görmez. Bu hayatı yaşayıp sevdiklerini sonuçlardan yalıtamaz. Peter bunu yapmak isteyip istemediğinden bile emin değildir. Ama Harry onu iş üstünde gördüğünü ve istediğini bilir. Kendisi cesaret edebiliyorsa Peter da edebilmelidir. Harry gerekçesini açıklar. Kendisi sonuçta zırh giymiş bir adamdır.
Peter ise yetenekleri sayesinde bundan fazlasıdır ve iş onların üstündedir. Ne yapmaları gerektiği sorulunca yanıtı dünyayı kurtarmaktır. Kararın Peter'a ait olduğunu ama neye karşı olduklarını anlamasını ister. Bu insanlar Tanrı'yı oynar ve ciddi oynarlar. Üstelik bunu ömürleri boyunca yaparlar. Sorun kurumsaldır, sistemiktir ve bütün dünyayı kapsar. Peter'ın da büyük bir gücü vardır ve büyük güç büyük sorumluluk getirir. Bu bir armağandır. Ama kullanırsa. Sonra Peter ve Mary Jane el ele eve yürür. Mary Jane çifti hem kibar hem biraz korkutucu bulur. Her şey fazla kişisel ve fazla yoğundur. Ama yemek gerçekten iyidir. Söylenenler sorulunca Peter dünyanın kahramanlara ihtiyacı olduğunu tekrarlar. Mary Jane'in yanıtı kısadır. Kahramanlara neden ihtiyacı olsun ki? Zaten Peter'a sahiptir. Aylar önce bir kule katındaki davette Norman Osborn geciken oğlunu bekler. Emily onu savunmaya çalışır ama Norman bir insanın ya olması gereken yerde olduğunu ya da olmadığını, gerisinin de bahane sayıldığını söyler ve telefonu kendi eliyle açar. Harry özür diler. Gecikme sebebini söylemenin bir şey değiştirmeyeceğini belirtince babası ona hangi ismi taşıdığını sorar. Yanıt Osborn'dur ve Norman bu ismin bir anlamı olduğunu söyler. Harry en sevdiği anısının babasıyla top oynadıkları gün olduğunu anlatır. Ama Norman bunu bir çocuğun anısı sayar. Kendi en sevdiği anı oğlunun nihayet bir Osborn gibi davranmaya başlayacağı gündür ve o gün henüz gelmemiştir. Hepsinin onu beklediğini söylerken kule patlar. Birkaç hafta sonra ailenin avukatı Bill, Harry ve Gwen'e vasiyeti anlatır. Servet bir vakıftadır ve kontrolü ikisinin elindedir. Tek varis Harry olduğu için yönetim hissesi ona geçer ve Oscorp onun olur. Bill ayrılmadan önce o sabah ofisine bırakılan bir şeyi uzatır. Üzerinde şah figürü olan siyah bir kart. Ne anlama geldiğini bilmez ama kimden geldiğini bilir. Ertesi gün Harry üstü arandıktan sonra bir havuz başına çıkarılır. Wilson Fisk kendisini tanıyıp tanımadığını sorar. Harry aktarır. Stain Stark'ın çöküşünün ardından Fisk'in gizlice hem New York bölgesinin gölge valisi hem de Manhattan'ın Kingpin'i ilan edildiğini konuşulur. Fisk bunu doğrular. Haftaya 2 göreve de resmen yükselir ve bir iyilik ister. Tepesinde 5 harfli 2 gölge vardır. Obadiah Stane'in ailesi yoktur ve artık hiç Stark kalmaz. Kalıntıların yeniden yükselmemesi için temizlenmesini ister. Ama bu ayıklamayı yapacak nitelikte değildir. Harry bunun kendi sorunu olmadığını söyleyince şu yanıtı alır. Eğer şirketi ona satarsa öyle olur. 2 hafta sonra Otto Octavius varlığını ancak silinmiş bir Stark kaydından öğrendiği gizli bir kasayı açar. İçeride sıra sıra Iron Man zırhı ve çalışır durumda bir ark reaktörü durur. Gwen bunları birer eşya sayar. Harry ise asıl altının veri olduğunu söyler. Otto terminalin şifresini anında kırar. Klasörleri, hesapları, ittifakları, zırh tasarımlarını ve tarih dosyalarını kapsar. Maker, konsey ve 50, 100, 150 yıllık döngü planları. Gwen Otto'ya daha sert bir gizlilik sözleşmesi dayatır ve adam nereye imzalayacağını sorar. 4 ay önce Otto tamamladığı yeşil zırhı, modüler bir küreyi ve Stark itki teknolojisiyle çalışan bir uçan aracı gösterir. Ama asıl mesele başkadır. Bütün özel Stark teknolojisini bağlayan güvenli bir ağ vardır ve her nokta bir zırhı ya da bir yapay zekayı işaret eder. İlk yeni sinyal bir gece önce belirir. Sabaha kadar 100'den fazlası belirir. Otto bunların uyanan eski teknoloji mi yoksa yeni bir şey mi olduğunu ayırt edemez. Harry de öğrenmeleri gerektiğini söyler. 3 ay önce Green Goblin bir çatıda Shocker'ı yakalar ve eldivenlerini uzaktan kapatır. Parayı değil, eldivenleri ister. Shocker pazarlık edip anlatır. Bir dairede soygun yaparken adamı koltuğunda yeni ölmüş bulur. Sonra bir ışık belirir ve içinden Stark denen çocuk konuşur. Işık kesilince eldivenler orada durur ve o da giyer. Goblin bunun Stark'ın yaşadığı anlamına geldiğini fark eder. Shocker saldırır ama darbesi işe yaramaz. Hasta karısını bahane edip paranın ortasında yerde kalır. 2 ay önce bir barda Harry Peter'a doğrudan sorar. Tony Stark ona da yoktan var olup kostümünü verdi mi? Peter özünde öyle olduğunu kabul edip aynısının Harry'nin başına gelip gelmediğini sorar. Harry her şeyi zor yoldan öğrenir. Aile sırlarını okurken şirketi kendisine verenlerin tarihin en kötü insanları olabileceğini ve ailesinin kanının onların elinde olduğunu görür. Bunu kabul edilemez bulduğu için yeni bir işi vardır. Stark'ın Peter'ı neden seçtiğini sorunca yanıt gelir. Peter'ın farklı bir hayat yaşaması gerekir ve o hayatı aynı insanlar çalar. Stark ona kahraman olması gerektiğini söylediği anda Peter bunu içinde biliyordur. Harry de kahramanların yaptığı şeyi yapacaklarını söyleyip kadeh kaldırır. Şimdi ise Green Goblin yakaladığı tek gözlü suikastçıyı bağlı tutar. Harry önce gücünü zırhının verdiğini sanır.
Çünkü adamı içinden çıkarmak neredeyse bir ay sürer. Sonra derisinin altında gömülü bir dış iskelet bulur ve bunu sökmek büyük acı verir. Adam acının sürecinin parçası olduğunu söyler. Gözü sorulunca efendisi gözünü kardeşlerinin dayanışma için kendi gözlerini çıkardığını anlatır ve karşısındakinin böyle bir bağlılıkla uğraştığını hatırlatır. Harry kendisinin de kararlı olduğunu bilmesini ister. Ne kadar sürerse sürsün her şeyi anlatacaktır. Adamsa bir söz verir. Herkes bir bedeli olana kadar kahraman olmak ister ve bir bedeli hep olur. Bunu onlar sağlar. Ondan sonra insanın gerçekte ne olduğu görülür. Yalnız kaldığında Harry miğferine bakar. Babası hep bir çocukla bir erkek arasındaki farkı anlatır. Belki haklıdır ama belki karşısındaki adam da haklıdır. Kendisinin çocuk mu, erkek mi, kahraman mı yoksa başka bir şey mi olduğunu sorar ve miğferi takarken bunu birazdan öğreneceklerini söyler. Haziran ayında kahvaltı masasında Peter'ın yüzündeki morluk herkesin dikkatini çeker. Sakarlığına verip geçiştirmeye çalışır ama Mary Jane buz getirir ve çocuklar üstelemeyi bırakmaz. Peter geç saate kadar çalıştığını, sonra ünlü Parker şansının devreye girdiğini söyler. May de daha fazla dayanamaz ve babasının bu morluğu süper kahramanlık yaparken aldığını haykırır. Sonra da ağzını kapatır. Söz ağzından kaçtığı için ağlayarak özür diler. Babasının yaralanacağını hiç düşünmez ve şimdi korkar. Peter onu yatıştırır. Mary Jane ise tek bir soru sorar. Bu morluk tam olarak nasıl olmuştur? Bir gece önce Fisk Kulesi'nin karşısındaki çatıda Spider-Man ve Green Goblin adamın eve dönüşünü izler. Korumaların odaları kontrol edip dışarıdaki yerlerine geçmesini bekleyeceklerdir. Peter tereddütlüdür. Gizemli kutular ve gölgedeki adamlar bir yana hayatında ne bir eve zorla girer ne de bir yasa çiğner. Harry bunu gerekli bir kötülük sayar. Çünkü aradıkları kişilere ancak Fisk üzerinden ulaşırlar. Peter adını kullanınca Harry itiraz eder. Kostüm varken kod adı kullanmalıdırlar. Peter onun zaten bir kod adı olduğunu, herkesin ona Green Goblin dediğini söyler. Harry kod adını muhabirlerin ya da internetin değil kendisinin seçeceğini belirtir. Sonra bu ismi de beğendiğini itiraf eder. Peter'ın ise hiçbir adı yoktur. Harry gerçekten hiç yasa çiğnemediğine şaşırır ve söylemeyeceğine de söz verir. Cam tavandan içeri dalarlar. Fisk bar başında onları bekler ve gelişlerine hiç şaşırmamış görünür. Manhattan onundur. 3 sokaklık çevredeki her kamera o binaya bağlıdır. Dolayısıyla günlerdir izlendiğini bilir ve içeri girmelerini beklemekten sıkıldığını söyler. Ne istediklerini sorunca Harry yanıt verir. Fisk'in birine hesap verdiğini, işin göründüğünden çok daha derine indiğini bilir ve bunu öğrenmeye gelmiştir. Bilgiyi nereden aldığı sorulunca Fisk'in suikastçisini gösterir. Adamdan söktüğü şey budur ve fazlası da vardır. Fisk o adamın aslında kendisine ait olmadığını, buradan çıkarılacak dersin bir işin doğru yapılması için insanın o kendi eliyle yapması gerektiğini söyler. Ve elindeki düğmeye basar. Kule sarsılır. Fisk devasa bir parçayı söküp fırlatır ve Green Goblin altında kalır. Peter adamın suratını ağıyla kapatır. Zırhı olmasa da bu darbenin onu öldüreceğini haykırır. Fisk bunun tam da amaç olduğunu söyler. Goblin bir küre fırlatır ve son bir kez tekrar düşünmesini önerir. Patlama odayı yutar. Fisk dumanın içinde sapasağlam çıkar. Böyle bir şeyin normalde çok acıtacağını ama yakın zamanda üzerinde çalışıldığını, kendini geliştirdiğini söyler. Derisinin altında ışıyan hatlar vardır. Goblin'in miğferini parçalar ve ona kimsenin dinlemediğini, kimsenin kurtarmaya gelmeyeceğini, yalnız olduğunu ve her şeyin bittiğini söyler. Spider-Man kırmızı mavi bir kostüm giymiş biri olarak yalnız lafına alındığını belirtip araya girer. Fisk odada olduğunu unuttuğunu kabul eder. Sonra onu döver. Kırılan duyguların acının bittiği yer değil, başladığı yer olduğunu söyler. Tam o sırada Goblin'in uçan aracı camdan girer. İkinci bir patlamanın ardından Harry Peter'ı ayağa kaldırıp oradan çıkar. Fisk arkalarından gülümser. Şimdi masada Peter hikayeyi böyle bitirir. Babalarının nasıl dayak yediğinin hikayesidir bu. Richard birinin evine zorla girip onu dövmeye çalışmanın yasalara aykırı olduğunu hatırlatır. Peter da tam bunu söylemeye çalıştığını belirtir. Yine de net konuşur. Karşısındaki adam çok kötü şeyler yapan, çok kötü bir adamdır. Ve işin içinde mesleki hesaplar da olabilir. Ama birinin onu durdurması gerekir. Ve artık yaptığı iş budur. May tekrar dövüşmek zorunda kalıp kalmayacağını sorunca Peter, o adamın iyi insanlara kötülük yapmayı sürdürmesine izin veremeyeceklerini söyler. Mary Jane asıl soruyu sorar. Güvende midirler? Peter öyle olduğuna inanır. Çünkü kimliğini dostu olmayan kimse bilmez ve bunu böyle tutmayı planlar.
Bu bir aile sırrı olarak kalacaktır. May kendisinin 4 ay boyunca hiç kimseye söylemediğini savunur. Richard bu kadar uzun süredir bilindiği halde kendisinin nasıl haberi olmadığını sorar. Peter doğru zamanı ya da doğru kelimeleri bulamadığını, üstelik emin de olmadığını, özellikle May öğrendikten sonra anlatması gerektiğini söyleyip özür diler. Richard sorun olmadığını belirtir. Çocukları yatağa yollarken Richard kapıda durup babasından dikkatli olmasını ister. Baş başa kalınca Peter ne kadar kızgın olduğunu sormaya çekinir. Mary Jane kızgın değildir. Kafa karıştıran birçok şey birden yerine oturur. Daha erken söylenmesini isterdi ama yaşanılanları dinledikten sonra korkudan çok gurur duyar. Oranı kendisi verir. %30 korku, %40 hayranlık ve geri kalanı başka şeyler içindir. Peter kostümü görmek isteyip istemediğini sorar ve giyer. Mary Jane işin gerçekten yürüdüğünü söyler. Daha hızlı ve daha güçlü olduğunu duyunca bunların hepsinin küçük bir örümcekten geldiğine şaşırır ve onu iş üstünde görmek için sabırsızlanır. Peter kostümdeyken kendisine nasıl seslenmesi gerektiğini sorar. Bu konu yakınlarda gündeme gelir ama hala bir fikri yoktur. Mary Jane işin uzmanına danışabileceğini, ancak pahalı olduğunu ve saat başı ücret aldığını söyler. Peter çaresiz bir adam olduğu için ödemeye razıdır. Mary Jane göğsündeki örümceğe dokunur ve yanıtın apaçık ortada olduğunu söyler. Şehrin üstünde birlikte süzülürken adını koyar. Spider-Man. Oscorp Endüstrilerinin yüksek teknoloji laboratuvarında Otto Octavius, Green Goblin ve Spider-Man'in kostümleri üzerinde kapsamlı bir çalışma yürütür. Peter Parker ve Harry Osborn sivil kıyafetleriyle laboratuvara gelerek bu analizleri dikkatle izlerler. Otto iki kostüm arasındaki teknolojik yapı farklarını detaylıca anlatır. Harry'nin zırhını birinci nesil bir teknoloji harikası ve kusursuz bir savaş makinesi olarak tanımlarken, Peter'ın kostümünün ikinci nesil bir tasarım olduğunu ve yüksek uyum sağlayan gelişmiş bir nanoteknoloji içerdiğini belirtir. Her iki kostümünde operasyonları desteklemek üzere gelişmiş bir yapay zekaya sahip olduğunu açıklar. Otto bu sistemlere tarihsel veya kişisel profiller yüklenebileceğini söyleyerek Napolyon, Sezar, Lincoln ve Gandhi gibi seçenekler sunar. Ancak Harry kendi kostümünün temel bilinci ve rehberi olabilmesi için babası Osborn'un profilini kullanmayı seçer. Aynı saatlerde Mary Jane ve Gwen Stacy yeni haber şirketi The Paper'ın potansiyel merkez binasını incelemeye gelirler. Binanın yapısal olarak sağlam olduğunu düşünseler de kapının kilitli olduğunu ve yöneticilerin acil bir iş için ayrıldığını bildiren bir notla karşılaşırlar. Bu sırada J. Jonah Jameson ve Ben Parker şehrin karanlık ve ıssız bir yeraltı otoparkında eski dostları Robbie Robertson'la gizli bir görüşme gerçekleştirirler. Otoparkın karanlık atmosferinde gerçekleşen bu buluşmada Jonah ve Ben, Daily Bugle'da yayınlanması imkansız olan gerçekleri ortaya çıkarmak için kendi yollarına gittiklerini anlatırlar. Robbie bu zorlu mücadelede onların tarafında yer almayı kabul eder. Ancak şimdilik The Paper'a doğrudan katılmak yerine sistemin kalbinde kalarak onlara içeriden bilgi sağlayan gizli bir köstebek gibi çalışmanın herkes için daha stratejik bir hamle olacağını söyler. Başka bir yerde havada sessizce süzülen gizli bir helikopter var olmadığı iddia edilen bir binanın çatısına iner. Göz bandı takan bir adamın eşlik ettiği Monsieur Britian yoğun güvenlik önlemleri altında Wilson Fisk'in özel odasına gelir. Britian yaşanan son olaylarda kaybolan ajanı hakkında ellerinde hiçbir güvenlik kamerası görüntüsü kalmadığını ve sistemlerinin kör edildiğini belirtir. Karşılaştıkları tehdidin büyüklüğünü anladığını söyleyerek Fisk'e hediye olarak kendi ajanlarından oluşan 6 kişilik tam donanımlı ve üniformalı bir suikastçı ekibi teklif eder. Fisk bu teklifi kesin bir dille reddeder. Düşmanlarının alt edebileceğini bildiğini ve bu savaşı sayıca üstünlük kurarak değil, sadece kendi kurallarıyla ve kendi bildiği yollarla kazanacağını ifade eder. Monsieur Britian ise kararının kesin olduğunu gören Fisk'e elinde bu özel ekipten tam 6 tane bulunduğunu hatırlatarak oradan ayrılır. Bu olaylar yaşanırken Oscorp tesislerine dönüldüğünde Spider-Man ve Green Goblin kostümlerini taktiksel bir savaş senaryosunda test etmek üzere devasa bir antrenman alanında karşı karşıya gelirler. Harry kostümüne yüklediği babasının yapay zekasının kendisini kışkırtan yönlendirmesiyle tereddütsüz bir şekilde saldırıya geçer ve ikili arasında şiddetli bir dövüş başlar. Havada süzülerek ve çevik manevralar yaparak birbirlerinin sınırlarına sonuna kadar zorlarlar. Spider-Man çevik ağ atışlarıyla saldırıları savuştururken Green Goblin zırhının gelişmiş enerji patlamalarıyla karşılık verir. Bu yıkıcı mücadele kostümlerin dayanıklılığını detaylıca test eder. Kıyasıya geçen dövüşün ardından ikili durup hasar tespiti yaparken
Otto Octavius bilgisayar ekranlarında beklenmedik bir anomali fark eder. Sistemde Stark ağı üzerinde hareket eden üçüncü bir sinyal tespit ettiğini duyurur. Otto dışarıdan gelen bu bağlantıyı engellemeye çalışırken ağda kimsenin bilmediği gizli bir arka kapı olduğunu fark ettiği anda tüm sistemler kısa devre yaparak kilitlenir. Laboratuvarın ortasında aniden parlak bir ışık hüzmesi ve mavi elektrik dalgalanmaları eşliğinde Iron Lad zırhı içindeki Tony Stark belirir. Stark yola çıkarken 6 ay sonra döneceğine dair verdiği sözü tam zamanında tuttuğunu söyler ve karşısında duran ikiliye artık birer kahraman olup olmadıklarını sorar. Oscorp laboratuvarındaki olayların üzerinden birkaç hafta geçtikten sonra Peter Parker evinde kostümünün gelişmiş yapay zekasıyla iletişim kurmaya çalışır. Kostümün derinliklerini ve sınırlarını keşfeden Peter, yapay zekanın siyah ve gizemli bir küre şeklinde havada süzüldüğünü fark eder. Bu küre sadece bir makine gibi değil, Peter'ın kusursuz bir psikolojik kopyası olarak davranır ve onun kendi sesiyle konuşur. Bu sırada Mary Jane aceleyle odaya girerek çocukları Richard ve May'in ortak doğum günü partisi için evden çıkmaları gerektiğini, geç kaldıklarını söyler ve Peter'dan buluşma yerine gitmeden önce pastayı almasını ister. Bu olayın hemen öncesinde yaşanan bir geçmişe dönüşte Tony Stark'ın laboratuvara yaptığı ani ziyaretin detayları aydınlanır. Iron Lad zırhı içindeki Tony Stark, Peter'ın kullandığı özel kostümün aslında babasının üzerinde çalıştığı son devrimsel nanoteknoloji projesi olduğunu ve özel bir amaçla tasarlandığını açıklar. The Maker'ın dünyadan tamamen silinmesi gereken ve kendi kurduğu düzene tehdit oluşturan potansiyel kahramanlardan oluşan gizli bir hedef listesi hazırladığını anlatır. Stark bu ölümcül listenin en tepesinde doğrudan Peter Parker'ın yer aldığını belirtir. Bu gerçeği duyan Harry Osborn kendi adının listede nerede olduğunu merakla sorduğundaysa Stark, onun adının listede hiçbir şekilde geçmediğini açıklar. Bu durum kahramanlık yolunda büyük bedeller ödeyen Harry'yi rahatsız eder. Günümüze dönüldüğünde Peter Parker, amcası Ben Parker ve gazeteci dostları J. Jonah Jameson'la birlikte doğum günü pastasını ve mumları almak üzere bir fırına gelirler. Aralarındaki samimi ve gündelik sohbetin ardından Ben ve Jonah konuyu işe getirirler. Önümüzdeki ay resmi olarak yayın hayatına başlayacak olan yeni ve bağımsız haber şirketleri The Paper için Peter'a doğrudan iş teklifinde bulunurlar. Daily Bugle'daki uzun yıllara dayanan iş güvencesini, emeklilik planlarını ve en önemlisi ailesinin güvenliğini düşünen Peter, bu cesur ama riskli teklife başlangıçta sıcak bakmaz. Konuyu tamamen kestirip atmasa da eşi Mary Jane ile etraflıca konuşacağına dair söz verir. Pastayı aldıktan sonra hep birlikte çocukların renkli doğum günü partisinin yapıldığı Atari salonuna geçerler. Eğlenceli ve gürültülü bir atmosferin hakim olduğu partide J. Jonah Jameson kalabalıktan biraz uzaklaşarak Peter'ın oğlu Richard'la oldukça samimi ve kişisel bir an paylaşır. Jonah kimsenin basmak istemediği ama kendisinin bizzat finanse edip bastırdığı, hayat derslerini içeren kendi yazarlığını yaptığı özel bir kitabı Richard'a hediye eder. Genç Richard bu hediyeyi ilgiyle karşılarken parti tüm coşkuyla devam eder ve aile üyeleri hep birlikte mutlu bir kutlama gerçekleştirirler. Bu neşeli anlar yaşanırken şehrin bambaşka bir köşesindeki devasa Fisk Kulesi'nde Wilson Fisk, sadık asistanı Mr. Weasley ile birlikte son derece gizli ve tehlikeli bir toplantıya hazırlanır. Weasley, New York'un diğer 5 büyük bölgesini gölgelerden yöneten güçlü liderlerin binaya girişlerini tek tek rapor eder. Queens bölgesini yöneten hayırsever görünümlü Martin Lee, namı değer Mr. Negative, Bronx'un kontrolünü elinde tutan emekli usta hırsız Walter Hardy, namı diğer Black Cat, Staten Island'ın acımasız hakimi Sergey Kravinov, Brooklyn'i illüzyonlarıyla kontrol eden Mysterio ve şehrin tüm yeraltı tünellerinin hakimi Moleman sırayla Fisk'in lüks ofisine gelirler. Şehrin gerçek sahipleri olan bu 6 suç lideri bir araya geldiğinde Fisk masaya Spider-Man ve Green Goblin'in fotoğraflarını atar. Şehirlerinde bir böcek istilası başladığını ve düzenin tehdit edildiğini söyleyen Fisk, bu iki hedefi sadece ortadan kaldırmayı değil, aralarında rekabetçi ve ölümcül bir av oyunu oynamayı teklif eder. Eylül ayında J. Jonah Jameson ve Ben Parker, The Paper'ın ilk aylarındaki büyük başarısını kutlamak üzere şehrin hareketli bir barında buluşurlar. Kutlamanın ortasında yanlarına gelen Mary Jane, gazetede yayımlanan haberlerin ezici çoğunluğunun sokak maceralarını anlatan sansasyonel içerikler olmasından belirgin bir rahatsızlık duyar. Masaya oturur oturmaz asıl amaçlarının halkın bilmediği gerçekleri araştırmak ve ciddi gazetecilik yapmak olduğunu sert bir dille hatırlatır. Ancak Jonah ve Ben oldukça sakindir. Spider-Man'in popülerliği sayesinde sanal ortamda devasa bir okuyucu kitlesine ulaştıklarını
ve gazetenin abone sayısının katlanarak arttığını gösterirler. Bu ilgiyi ileriden asıl önemli dosyaları kitlelere ulaştırmak için bir basamak olarak kullanacaklarını açıkça ifade ederler. Bu pragmatik strateji karşısında ikna olan Mary Jane, ekibin vizyonuna yeniden uyum sağlar. Aynı saatlerde günlük devriyelerini tamamlayıp Oscorp tesislerine dönen Spider-Man ve Green Goblin, laboratuvarda Otto Octavius'la kritik bir toplantı gerçekleştirirler. Otto, Tony Stark'ın her iki kostüm üzerindeki takip yeteneğini ve olası müdahalelerini engellemek için yeni bir frekans kalkanı geliştirdiğini duyurur. Harry'nin donanımsal zırhına bu güvenlik güncellemesini kolayca uygularken Peter'ın ileri düzey nanoteknolojik kostümünü tam olarak çözemediğini itiraf eder. Bu güvenlik açığını kapatmak için Otto, Peter'a özel olarak ürettiği yepyeni bir zırhı sergiler. Patlamalara, mermilere ve elektromanyetik şoklara karşı tam koruma sağlayan ağır ve gösterişli Spider Armor Mark 1 zırhını tanıtır. Peter alıştığı çevikliği kısıtlayan bu hantal tasarımı estetik olarak pek beğenmese de Stark'ın gözetiminden kurtulmak adına zırhı geçici olarak kullanmayı kabul eder. Diğer tarafta The Paper Office'inde akşam geç saatlere kadar çalışan Jonah ve Ben, Robbie Robertson'ın içeriden sızdırmayı başardığı Stark ve Stein şirketlerine ait gizli dosyaları büyük bir dikkatle incelemeye başlarlar. Masanın üzerini dolduran bu karmaşık finansal belgelerin yozlaşmış bir sistemin sadece yüzeyi olduğunu bilerek büyük bir araştırmanın temellerini atarlar. Bu planlar yapılırken şehrin yüksek çatılarında devreye gezen Spider-Man ve Green Goblin, aniden Walter Hardy, namı diğer Black Cat'in acımasız ve ölümcül pususuna düşerler. Black Cat gelişmiş bir elektromanyetik cihaz kullanarak Harry'nin zırhını anında kilitler ve onu tamamen hareketsiz bırakır. Ardından tüm odağını doğrudan Spider-Man'e çevirerek acımasızca saldırır. İkili arasında çatı katında şiddetli ve yıkıcı bir mücadele başlar. Black Cat, Fisk'in kurduğu suç imparatorluğuna meydan okudukları için cezalandırılacaklarını açıkça söyleyerek Spider-Man'i köşeye sıkıştırır. Çatıda bulunan devasa bir su deposunu patlatarak ortalığı kelimenin tam anlamıyla bir savaş alanına çevirir. Spider-Man ağır darbeler alıp geçici olarak savunmasız kaldığı o kritik anda Green Goblin'in zırhı nihayet sistemi yeniden başlatarak çevrim içi olur. Harry, Black Cat'in Peter'a ölümcül bir hamle yapmak üzere olduğunu gördüğü saniye hiç tereddüt etmeden zırhının silah sistemlerini aktif hale getirir ve yıkıcı bir enerji patlaması ateşler. Göğsünden ağır bir darbe alan Black Cat hızla binadan aşağı düşerken şans eseri hayatta kalır ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılır. Savaşın yıkıntıları arasında çatıda yalnız kalan ikili arasında derin bir ahlaki tartışma patlak verir. Peter ne pahasına olursa olsun düşmanları gibi katil olmamaları gerektiğini ve kahramanlık sınırlarını kesinlikle korumaları gerek öfkeyle savunur. Harry ise karşılarındaki düşmanların acımasız doğasını hatırlatarak Peter'ın hayatı tehlikeye girdiğinde tetiği çekmekten asla çekinmeyeceğini çok kesin bir dille ifade eder. Ortaya çıkan bu temel görüş ayrılığına rağmen iki dost omuz omuza vererek yollarına devam ederler. Ekim ayında J. Jonah Jameson ve Ben Parker sabah kahvelerini alırken Wilson Fisk'in suç imparatorluğunu temelinden sarsacak son derece tehlikeli bir adım atarlar. Usta gazeteciler Fisk'in gölge işlerini yürüten sağ kolu, sadık asistanı James Wesley ile Long Island'daki lüks bir golf kulübünde sürpriz bir görüşme koparmayı başarırlar. İstemeyerek de olsa masaya oturan Wesley'nin önüne Ben Parker ağır bir dosya bırakır. Stein Stark endüstrilerinin bir gecede paravan şirketlere satılışını onaylayan ve altında doğrudan Wesley'nin imzasının bulunduğu belgeleri tek tek masaya koyar. Jonah ve Ben, Fisk'in aslında bu gizli satışların arkasındaki asıl karar verici güç olduğunu üstü kapalı bir şekilde ima ederler. Yakalandığını anlayan Wesley ise iddiaları büyük bir soğukkanlılıkla reddeder. Usta gazetecilere çok derin sularda yüzdüklerini ve başlarını boylarından büyük bir belaya soktuklarını kibar ama tehditkar bir dille söyleyerek görüşmeyi sonlandırır. Bir hafta sonra The Paper Office'inde gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden gazeteciler, günlerce izini sürdükleri karmaşık paravan şirketlerin ağını nihayet çözmeyi başarırlar. Şirketlerin sahte satış zincirini geriye doğru takip ederek tüm bu devasa şirket devirlerinin arkasındaki asıl finansörün doğrudan Oscorp olduğunu kesin kanıtlarıyla belgelerler. Elde ettikleri bu devasa boyuttaki kritik bilgiyle zaman kaybetmeden Oscorp binasının en üst katına çıkarak doğrudan yönetimdeki Gwen Stacy ile yüzleşirler. Jonah, Oscorp'un gizlice kendi bünyesine kattığını büyük bir özgüvenle yüzüne vurur.
Beklemediği bu gazetecilik hamlesi karşısında tamamen köşeye sıkışan Gwen, büyük bir öfkeyle savunmaya geçer ve yeni kurulan gazeteye yaptığı tüm yatırımı geri çekmekle açıkça tehdit eder. Görüşmenin hemen ardından Jonah ve ben ellerindeki bu ateşten gömlek niteliğindeki bilgileri paylaşmak üzere doğrudan Peter Parker'ın evine giderler. Peter, eşi Mary Jane ve çocuklarıyla evinde satranç oynayıp huzurlu bir akşam geçirirken gazeteci dostları Oscorp gerçeğini soğuk bir gerçeklik olarak masaya yatırırlar. Hikayenin yazılıp kısa süre içinde yayınlanmasının an meselesi olduğunu öğrenen Peter, hem kendisi hem de yakın dostu Harry için yaklaşan büyük fırtınanın farkına varır. 2 gün sonra sırlarının açığa çıktığını ve köşeye sıkıştığını çok iyi anlayan Harry Osborn, sivil kıyafetleriyle doğrudan The Paper ofisine ziyarete gelir. Jonah ve Ben'le gergin bir atmosferde yüzleşen Harry, onlardan haberi yayınlamamalarını rica etmek yerine bu büyük yalanın ardındaki çok daha karanlık gerçeği paylaşmaya karar verir. Kendi anne ve babasının tıpkı Peter'ın ailesi gibi Fisk ve dünyayı yöneten o gizli konsey tarafından katledildiğini tüm çıplaklığıyla anlatır. Odadaki şaşkınlık sürerken şok edici bir hamleyle yeşil zırhının eldivenini aktif hale getirerek doğrudan Green Goblin olduğunu açıklar. Stain Stark'ı servet kazanmak için değil, tamamen ailesinin intikamını almak ve bu yozlaşmış sistemi çökertmek için satın aldığını söyler. Karşısındaki yaşlı gazetecilerin sarsılmaz cesaretinden derin bir şekilde etkilenen Harry, cebinden çıkardığı ve Fisk'in aynı zamanda o gizli konseyin onlarca yıllık tüm kirli sırlarını, yasa dışı kayıtlarını içeren özel bir veri diskini Ben Parker'ın masasına bırakır. Harry, karşılarında savaşacakları düşmanların son derece acımasız olduğunu ve cinayet işlemekten bir an bile çekinmeyeceklerini hatırlatarak onları uyarır ve sessizce ofisten ayrılır. Bu devasa ve emsalsiz bilgi kaynağını doğrudan ellerine alan Jonah ve ben, hiç zaman kaybetmeden bilgisayarlarının başına geçerler. Fisk'in gerçekte kim olduğunu ve koskoca şehri nasıl karanlık bir suç ağıyla yönettiğini tüm kanıtlarıyla anlatan, yılların en patlayıcı ve tehlikeli haber dosyasını büyük bir titizlikle hazırlarlar. Kendi hayatlarını güvenceye almak ve doğrudan suikast hedefi olmamak adına bu tehlikeli yazıyı kimsenin varlığından haberdar olmadığı Ben Reilly isminde uydurma bir mahlasla imzalarlar. Tüm içerik ve kontroller tamamlandığında New York Kingpin, Wilson Fisk New York'u yönetiyor. Peki Wilson Fisk'i kim yönetiyor şeklindeki dev puntolu manşetiyle haberi yayına alarak tüm şehrin kaderini değiştirecek o düğmeye basarlar. Kasım ayında Peter Parker önceden planladıkları oldukça kritik bir gizli operasyona gelmeyen Harry Osborn'a telefonla ulaşmaya çalışırken kendini beklenmedik bir banka soygununun tam ortasında bulur. Oscorp laboratuvarındaki meslektaşı Otto Octavius'u arayıp Harry'nin nerede olduğunu soran ama tatmin edici bir yanıt alamayan Spider-Man hızlıca olay yerine iner. Bankayı soyanların Mr. Negative'in ölümcül adamları olan Demon çetesi olduğunu fark eder. Özel yapım elektrikli kılıçlar ve ağır silahlarla donanmış bu maskeli çeteye karşı üstün çevikliğiyle amansız bir mücadele veren Spider-Man, içerideki rehineleri korumaya çalışır. Ancak tam üstünlük sağladığı sırada Mr. Negative, namı diğer Martin Lee bizzat ortaya çıkarak rehinelerden birini canlı kalkan olarak kullanır ve Spider-Man'i silah zoruyla teslim olmaya mecbur bırakır. Çete üyeleri tarafından sıkıca bağlanıp acımasızca dövülen Spider-Man, içindeki gücü toplayıp bağlarından kurtulur ve çeteyi hızla etkisiz hale getirir. Kontrolü yeniden ele geçirdiği anda Mr. Negative şok edici ve kirli bir hamle yapar. Gelişmiş zihin kontrol yeteneklerini doğrudan kullanarak bankadaki tüm masum sivillerin iradelerini ele geçirir ve onları Spider-Man'e karşı kışkırtarak saldırtır. Masum insanlara fiziksel bir zarar veremeyeceğini çok iyi bilen kahramanımız, hiçbir karşılık vermeden sivil halkın savurduğu ağır darbelerine boyun eğer ve Mr. Negative'in elini kolunu sallayarak bankadan uzaklaşmasına göz yumar. Ağır darbeler almış, hem bedenen hem de ruhen tükenmiş bir halde evine dönen Peter, yaşadığı bu çaresiz durumu eşi Mary Jane'e anlatır. İnsanlara zarar vermemek uğruna dayak yemeyi bizzat seçtiğini tüm açıklığıyla ifade eder. Beklediğinin aksine Mary Jane ona kızıp tepki göstermez. Aksine gerçek kahramanlığın getirdiği bu ağır ahlaki yükü çok iyi anladığını göstererek eşine en büyük desteği verir. Şehirdeki tehlikenin giderek büyüdüğünün ve etraflarındaki çemberin daraldığının farkında olan çift, zamanı geldiğinde ve korkmaları gereken an geldiğinde birbirlerini uyaracaklarına dair samimi bir söz verirler. Aynı saatlerde Wilson Fisk, gizli karargahının derinliklerinde kalan diğer liderlerle son derece gergin ve patlamaya hazır bir toplantı gerçekleştirir. Mr. Negative, Spider-Man'le olan karşılaşmasını kesin bir zaferden çok
planlı bir beraberlik olarak nitelendirip savaş alanından geri çekildiğini itiraf eder. Bu yetersiz durum karşısında büyük bir öfke krizine giren Fisk, geriye kalan Kraven, Mysterio ve Mole-Man'den Spider-Man'i ne pahasına olursa olsun derhal öldürmelerini kesin bir dille ister. Ancak bölgesel gücü elinde tutan liderler doğrudan hedefe saldırmak yerine ayak diretirler. Üstelik ağır yaralanan Walter Hardy'nin yerine Black Cat kostümünü giyerek babasının mirasını resmen devralan kızı Felicia Hardy de bu gergin toplantıya katılır. Kendi elleriyle kurduğu suç imparatorluğunda alt kademe liderlerin başına buyruk hareket etmesine asla tahammül edemeyen Fisk, masaya şiddetle yumruğunu vurarak isyanı anında bastırmak ve acilen gözünün önünde düşman cesetleri görmek istediğini kükreyerek emreder. Bu karanlık olayların ardından Peter Parker ve amcası Ben Parker, geçmişte yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin anıldığı anıt parkına giderek kalplerinde büyük bir boşluk bırakan May yengenin anısına çiçek bırakırlar. Oldukça hüzünlü ve sessiz bir atmosferde gerçekleşen sohbette Ben Parker, kafasında birleştirdiği oldukça kritik bir gerçeği Peter'a doğrudan açıklar. Harry Osborn'un asıl kimliğini öğrendiklerinden beri tüm eksik parçaları birleştiren zeki ve deneyimli gazeteci, üstü kapalı ve son derece duygusal bir şekilde Peter'ın aslında Spider-Man olduğunu bildiğini itiraf eder. Bu devasa sırrı şu anda kendisiyle birlikte sadece 6 kişinin bildiğini söyleyen Ben, Peter'dan kendi hayatı ve en önemlisi ailesinin güvenliği için bundan sonra çok daha dikkatli olmasını kesin bir dille ister. Bu duygusal itirafın ortasında Peter'ın telefonu titrer. Harry'den gelen ve hemen arkasındaki siyah renkli SUV araçta kendisini beklediğini bildiren kısa bir mesaj alır. Ben Parker yaşlılığını ve genç yaşta sevdiklerini kaybetmenin getirdiği o derin ağırlığı hatırlatan dokunaklı bir veda konuşması yaparak yeğenini yalnız bırakır ve Peter yüzleşmek üzere Harry'nin aracına doğru kararlı adımlarla yürür. Aralık ayının dondurucu soğuğunda Parker ailesi evlerinde son derece sıcak, kalabalık ve neşeli bir Noel partisi düzenlerler. Gazeteci dostları J. Jonah Jameson ve Ben Parker, giydikleri gösterişli ve esprili Noel kazaklarıyla partiye büyük bir neşe katarlar. Gecenin en büyük sürprizi ise Mary Jane'in yıllardır görüşmediği ve aralarında derin uçurumlar olan ailesinin bir anda kapıda belirmesidir. Annesi Madeline, teyzesi Anna ve kız kardeşi Gail kutlamaya katılarak herkesi şaşırtırlar. Gecenin ilerleyen saatlerinde parti tüm coşkusuyla devam ederken Mary Jane ve Gail mutfakta baş başa kalıp özel olarak konuşma fırsatı bulurlar. Gail'ın eşi tarafından aldatıldığını ve zorlu bir boşanma sürecinden geçtiğini gözyaşları içinde itiraf etmesi üzerine Mary Jane, yılların getirdiği tüm eski kırgınlıkları ve öfkeyi bir kenara bırakır. İki kız kardeş sıkıca birbirlerine sarılarak aralarındaki buzları tamamen eritirler. Diğer yandan Jonah ve Ben de partinin geri kalanıyla son derece samimi bağlar kurarlar. Özellikle Jonah, Mary Jane'in annesi Madeline'le oldukça yakından ilgilenerek keyifli bir sohbete dalar. Evin her köşesinde sevgi, affetme ve dostluk rüzgarları eserken partiye ev sahipliği yapan Peter Parker da ailesinin ve dostlarının yanında son derece huzurlu, sessiz ve sıradan bir akşam geçiriyor gibidir. Ancak özenle kurulan bir kusursuz aile tablosu Gwen Stacy'den gelen ısrarlı ve ardı arkası kesilmeyen telefon aramalarıyla aniden çatırdamaya başlar. Gece boyunca defalarca çalan telefonu en sonunda açmak zorunda kalan Mary Jane, hattın diğer ucunda paniğe kapılmış, korku içindeki bir Gwen'i bulur. Gwen, eşi Harry'nin tam 6 gündür kayıp olduğunu, planladıkları tatil buluşmasına gelmediğini ve hiçbir şekilde ona ulaşamadığını söyleyerek Peter'ın Harry'nin nerede saklandığını bilip bilmediğini çaresizce sorar. Duydukları karşısında büyük bir endişeye kapılan Mary Jane telefonu kapatıp hemen odaya döner ve kalabalığın içindeki eşine durumu acilen anlatmak ister. Dikkatini çekmek için arkası dönük olan kocasının omzuna hafifçe dokunduğu anda Mary Jane'in eline siyah, yapışkan ve adeta kendi iradesiyle hareket eden garip bir madde bulaşır. Neye uğradığını şaşıran Mary Jane'in gözlerinin önünde korkunç bir dönüşüm yaşanır. Kılık değiştirmek için kullanılan bu siyah ortak yaşam maddesi geri çekildiğinde Peter'ın yüzünü ustalıkla takınmış ama tamamen yabancı, tekinsiz ve karanlık bakışlı bir adam ortaya çıkar. Tüm gece boyunca Peter'ın yerine geçip ailesiyle vakit geçiren bu sahtekarın sırrı açığa çıkar. Dehşete düşen Mary Jane çığlık atarak kocasının nerede olduğunu haykırırken, kimliği belirsiz sahtekar adam hiçbir telaş belirtisi göstermeden sadece soğukkanlı bir şekilde mutlu Noeller dileyerek ailenin içine kadar sızdıklarını belli eder. Şehrin bambaşka bir köşesindeki asıl gerçekse çok daha ürkütücü ve kan dondurucudur.
Mary Jane ve çocukları evlerinde sahte bir Peter'la tehlikeden habersiz bir şekilde Noel kutlarken gerçek Peter Parker ve günlerdir kendisinden haber alınamayan Harry Osborn korkunç bir kabusun tam ortasındadırlar. Her iki kahraman da karanlık, rutubetli ve izbe bir zindanda, kolları havaya gerilmiş bir biçimde ağır çelik zincirlerle tavana asılmış bir halde tutsak edilirler. Vücutlarına bağlanan tıbbi tüplerle zehirlenen ikili ağır yaralı ve tamamen çaresiz bir şekilde acı içinde kıvranırken tam karşılarında duran Sergey Kravinov, namı diğer Kraven the Hunter, elindeki kanlı avcı bıçağıyla en büyük avlarını tatmin olmuş bir gülümsemeyle zevkle izler. New York'ta Peter Parker'ın yokluğunda ailesini koruma protokolüne uyan gelişmiş yapay zekalı Picotech kostümü siyah bir Spider-Man formunda devreye çıkar. Richard Parker karlı bir gecede çatıda kostümle buluşur. Kostüm Richard'ı rahatlatmak niyetiyle maskesini açıp Peter'ın yüzünü taklit eder. Ancak Richard babasının yokluğunu daha fazla hissettiği için bu durumdan rahatsız olur ve kostümden kendi haline dönmesini ister. İkili 2 aydır kayıp olan Peter'ın durumu hakkında konuşur. Kostüm Peter'ın hayatta ve savaşmaya devam ettiğini hissedebildiğini, ancak yerini tam olarak saptayamadığını açıklar. Richard babasını bulmasını istese de kostüm bu tür bir izleminin sadece Peter'ın kanına kendi parçalarından birine enjekte etmesiyle mümkün olabileceğini, ancak Peter'ın bunu zamanında reddettiğini söyler. Bu sırada Staten Island'ın çok altındaki yeraltı krallığında Kraven the Hunter yaklaşan büyük avı için hazırlık yapar. Bölgenin hakimi Mole-Man, Kingpin'in emirlerine karşı gelerek bu vahşi yeraltı alanının kişisel bir av sahası olarak kullanılmasından büyük rahatsızlık duyar. Kraven ise yakaladığı avları fiziksel ve psikolojik olarak yıkmanın tadını çıkardığını ve bu avın en büyük başarısı olacağını savunur. İkilinin gerginliği Mysterio'nun yeşil sisler içinden belirmesiyle kesilir. Mysterio her şeyin Kingpin'in memnuniyeti için yapıldığını hatırlatarak onları tutsakların yanına götürür. Yüzeydeki bir yemek odasında ağır işkence görmüş ve boyunlarına metal tasmalar takılmış Peter'la Harry devasa bir masada esir tutulur. Kraven iki kahramanın gizli kimliklerini çoktan çözdüğünü, eşlerini ve çocuklarını adım adım izlediğini açıklar. Kraven eğer kahramanlar hayatta kalmayı başarırlarsa ailelerinin güvende olacağını, aksi takdirde onların da avlanacağını söyleyerek acımasız bir anlaşma sunar. Harry ailesini koruma içgüdüsüyle bu oyunu çaresizce kabul eder. Kraven yüzünde bir gülümsemeyle elindeki kumandanın düğmesine basar. Oturdukları sandalyelerin altındaki kapaklar aniden açılır ve Peter'la Harry derin karanlığa doğru düşer. Peter ve Harry vahşi topraklar adı verilen ilkel ve tehlikeli yeraltı ormanına çakılırlar. Boyunlarındaki tasmalar hızla uyarı sesi çıkarmaya başlar. Ancak bu sadece korkutma amaçlı bir cihazdır ve saniyeler sonra kendiliğinden açılır. Kraven'ın sesi ormanda yankılanır. Onlara hazırlanmaları için 3 saat süre verdiğini ve ardından gerçek avın başlayacağını duyurur. Ormanda ilerlerken Harry ailelerini güvence altına almak için Kraven'la yüzleşip onu öldürmeleri gerektiğini savunur. Peter ise kostümleri ve ekipmanları olmadan Kraven'a karşı zayıf olduklarını belirterek gizlice kaçma planı yapar. Bu hararetli tartışma çalılıkların arasından fırlayan vahşi bir dinozorun saldırısıyla kesilir. Peter refleksleriyle hayvanı defalarca yumruklayarak devirir. Ancak tam nefes aldıkları anda devasa bir T-Rex karşılarına dikilir. Aynı saatlerde New York'a dönüldüğünde Picotech kostümü şehirde ağ atarak rahat bir devriye gezer ve kulaklıktan güvende olan Richard'la konuşur. Kostüm Richard'ın heyecanını paylaşarak keyifli bir anın tadını çıkarır. Ancak bu huzur uzun sürmez. Çatının kenarından fırlatılan sivri bir alet kostümün ağını keser ve onu hızla aşağı düşürür. Çatıya yumuşak bir iniş yapan gizemli figür, babası Walter Hardy'nin mirasını devralan yeni Black Cat'tir. Genç kadın Spider-Man'e oldukça kötü haberleri olduğunu söyleyerek ona tepeden bakar. New York çatılarında siyah kostümlü Spider-Man'le yeni Black Cat, Felicia Hardy arasındaki arbede kısa sürer. Felicia karşısındakinin sadece 15 yaşında bir çocuk olduğunu fark edince kavgayı bırakır. İkili çatının kenarına oturarak sakin bir şekilde konuşmaya başlar. Aynı saatlerde vahşi topraklarda ölümcül bir av yaşanır. Kraven the Hunter bir dinozorun üzerinde Peter Parker ve Harry Osborn'un izini sürer. Kraven'ın keskin nişancı tüfeğiyle açtığı ateş sonucu Peter bacağından yaralanır. Harry tehlikeyi üzerine çekerek hedef şaşırtır ve ikili ormanın derinliklerine kaçmayı başarır. Ormanda yeraltı tünellerine giren kahramanlar
Burada Mole ve onun Moloid isimli yaratıklarıyla karşılaşır. Mole Kraven'ın kendi bölgesini bilmediğini belirterek onlara geçici bir sığınak sunar. Ancak kısa süre sonra Mysterio'nun bir hologramı ortaya çıkarak Mole bu yardımından dolayı uyarır. Bu olaylar yaşanırken New York'a dönüldüğünde Felicia ve Richard çatıda dertleşmeye devam eder. Felicia kendi babasının durumundan ve hissettiği çaresizlikten bahseder. Richard'ın babasının da bir süper kahraman olduğunu öğrenince ona dair büyük bir merak duymaya başlar. Vahşi topraklardaysa Peter ve Harry Kraven'ı durdurmak için patlayıcı yaka tellerinden bir tuzak hazırlar. Hazırlık sırasında Harry güven sorunu yaşadığı için Peter'ın ailesine yönelik herhangi bir koruma protokolü devreye sokmadığını itiraf eder. Peter, Mary Jane ve çocukların tamamen savunmasız olduğunu anlar. Bu sırada Kraven kahramanların yerini öğrenmek için Moloidleri vahşice katlediyordur. Çok geçmeden ağır bir makineli tüfekle ormanı tarayarak Peter ve Harry'nin üzerine gelir. Kraven kurulan tuzağa düşüp patlamanın etkisiyle savrulur. Ancak ayağa kalkarak saldırısına devam eder. Silahların tükendiği noktada acımasız bir yakın dövüş başlar. Kraven üstün fiziksel gücüyle her iki kahramanı da ağır şekilde hırpalar. Kavganın sonunda Kraven silahını ateşlediğinde Harry Osborn kendini merminin önüne atar ve göğsünden vurulur. Harry oracıkta hayatını kaybeder. Kraven aslında Peter'ı hedef almadığını, Harry'nin sadece araya girdiğini söyleyerek avı bitirir ve oradan ayrılır. Mysterio'nun görüntüsü tekrar belirir ve Peter'a hala şansı varken ailesini kurtarması için eve dönmesini tavsiye eder. Kısa süre sonra New York'taki dairesine dönen Peter, kanlar içinde kapıdan içeri girer. Mary Jane büyük bir korkuyla ona sarılır. Peter eşine Harry'nin öldüğünü ve onu kurtaramadığını söyler. Kingpin'in ve konseyin artık gerçek kimliklerini, çocuklarını ve ev adreslerini bildiğini fark eder. Mary Jane'in çaresizce ne yapacaklarını sorması üzerine Peter, bulundukları yerden kaçmaları gerektiğini belirtir. Peter Parker kimlikleri açığa çıktıktan sonra ailesini çöle, karavanlarla dolu ıssız bir kamp alanına taşır. Sabahın erken saatinde kızıl kayalıklara bakar. Yakın zamanda aldığı yaralar iyileşmek üzeredir ama içi rahat değildir. Mary Jane yanına gelir. Peter, Harry'i kurtaramamanın suçluluğunu taşır ve ailesini tehlikeye attığı için kendini sorumlu tutar. Mary Jane durumu bir kaçış değil, bir tatil gibi göstermeye çalışır ve onu yatıştırır. Küçük kızları May uyanır. Oğulları Richard ise gece geç saatlere kadar okuduğu için hala yataktadır. Kamp alanı UFO avcıları, komplo teorisyenleri ve kayıt dışı yaşayan insanlarla doludur. Komşuları David her sabah kahve getiren tuhaf gözlüklü bir adamdır. Sohbet sırasında David 40 mil ötede terk edilmiş bir askeri üstten söz eder. Oradan garip sesler gelir. Toprak hareket eder ve civara giden insanlar ortadan kaybolur. Gitmemelerini söyler. Ama Mary Jane birinin gidip bakması gerektiğini ima ederek Peter'ı bu işi araştırmaya yönlendirir. Bu sırada bir kanyonda Richard tek başına bir kayanın üzerinde durur ve yeni Black Cat olan Felicia Hardy'ye mesaj atmaya çalışır. Sinyal zayıf olduğu için mesajları bir türlü gitmez. Siyah kostümü içindeyken babası çıka gelir ve ikili birlikte yola koyulur. Havada süzülürken Peter, oğluna tehlikeli durumlarda uyması gereken kuralları anlatır. Kostümün yapay zekasının işler kötüye giderse devralabileceğini hatırlatır. Onu her zaman korumak istediğini ama er ya da geç kendi başının çaresine bakması gerekeceğini söyler. Üsse vardıklarında ortada devasa bir kule yükselir. İçeri sızdıkları anda Peter'ın tehlike sezgisi harekete geçer ve kumdan yapılmış dev bir yaratık onlara saldırır. Yaratık Peter'ı bir sopa gibi savurur. Kafasına aldığı darbeyle sersemler. Peter kulenin aslında yaratığı o formda tutan bir hapis düzeneği olduğunu fark eder. Çünkü yaratık her insan şekli aldığında kule onu yeniden kum zerrelerine ayırıyordur. Richard kuleyi devirerek düzeneği etkisiz bırakır ve devasa kum yığını normal bir insana dönüşür. Kurtarılan adam yıllar önce merakına yenik düşüp üsse gizlice girdiğini, orada yürütülen yasa dışı deneylerle kuma dönüştürüldüğünü anlatır. Onu bu halde gören görevliler tekrar insan formuna dönmesini engellemek için de kuleyi inşa etmiş ve onu neredeyse 3 yıl boyunca orada mahsur bırakmıştır. Artık özgürdür ve iki kahramana teşekkür eder. Peter bir dahaki sefere onu sopa gibi kullanmak yerine yardım yazmasını önerir. O gece çölün üzerinde yükselen doğal bir kaya kemerinin altında Peter ve Mary Jane ördükleri ağdan bir salıncakta uzanır. Kurtardıkları adamın yalnızca fazla soru soran biri olduğundan söz ederler. Peter, Harry'nin dul eşi Gwen'i tekrar aramayı denediğini ama telefonun doğrudan sesli mesaja düştüğünü söyler. Onu yalnızca cenazedeki fotoğraflarda görmüştür. Ertesi gün amcası Ben'i arayıp haber almayı planlar. David'in telefonunu ödünç alarak Ben'i arar.
New York'ta The Paper ofisinde bulunan Ben, konuşmayı bir sigorta satıcısıyla yapılan sıradan bir görüşme gibi geçiştirir. Peter'ın eve dönmesine gerek olmadığını söyler ve gelecek hafta yine görüşmek üzere anlaşırlar. Telefonu kapattıktan hemen sonra ofise silahlı adamlarıyla birlikte Wesley ve Wilson Fisk girer. Wesley ertesi gün Daily Bugle'ın The Paper'ın sahipleri hakkında bir haber yayımlayacağını söyler ve elindeki polis raporlarını gösterir. Hepsi Ben Reilly adını taşıyan çok sayıda insanın öldürüldüğünü belgeleyen kayıtlardır. Fisk yalnızca New York'takileri değil, dünyadaki tüm Ben Reilly'leri öldürdüklerini soğukkanlılıkla itiraf eder. Gazetecilerin yazdıklarının hiçbir şey değiştirmeyeceğini savunur. Yine de haber yapmayı bırakmamalarını ister. Çünkü onların çabası kendi planları için faydalı bir dikkat dağıtıcıdır. Ben ve Jonah geri adım atmayı reddeder. Aksine daha da üstüne gideceklerini söyler. Fisk ve adamları ofisten ayrılırken Jonah tüm bunlar bittiğinde onun ölüm ilanını yazacak kişinin kendisi olacağını söyleyerek karşılık verir. Yağmurlu bir Nisan gününde Gwen Stacy üzerinde Harry Osborn'un adı yazılı bir mezar taşının önünde tek başına durur. Hayatın adil olmadığını düşünür ve bu düşünce onu kendi çocukluğuna götürür. Küçük bir kızken annesini kaybeder. Babası yatağının kenarına oturur, sevilen birini kaybetmenin acısının asla tam geçmediğini ama o kişilerin insanın kalbinde yaşamaya devam ettiğini söyler. Yıllar sonra Gwen şık bir restoranda Harry Osborn'la karşılıklı oturur. Aralarındaki yakınlık bir aşka döner ve ikisi birbirine sevgisini itiraf eder. Tam ailesiyle tanışma planları konuşulurken telefonu çalar ve kısa bir konuşmanın ardından yüzü değişir. Karşısındakine onu buldukları haberini verir. Bu haber onu yeniden çocukluğuna taşır. Babası dünyanın kim olduğunu belki hiç anlamayacağını ama yaptığı her şeyi onun için yaptığını fısıldar. Konuşurken gözleri yeşil bir ışıkla parlar. Gwen'in babası sıradan bir adam değildir. Gizli bir tarikatın parçasıdır. Babasının cansız bedeni yıllar süren bir aramanın ardından bulunduğunda tarikat Gwen'e onun son isteğini iletir. Kızının kendi yerini alıp aralarına katılması. Karanlık bir salonda yuvarlak bir masanın başında pelerinli figürler toplanırlar. Güçlerinin çok eski olduğunu, muskanın babadan evlada geçtiğini anlatırlar. Biri takar, beşi paylaşır. Hepsi tek bir isimdir. Mysterio. Gwen muskayı takar. Acıyla irkilir ve yaşlı bir adam onu "Hoş geldin kardeşim" sözleriyle aralarına alır. 9 yıl önce Gwen'le Harry'nin düğününde yaşlı bir adam gelinle dans ederken ondan Harry'nin onu bu dünyaya gönderiliş amacından asla alıkoymasına izin vermeyeceğine dair söz alır. Evli çiftin ilk Noel'inde ise Harry Gwen'e bulunması neredeyse imkansız bir komplo kitabı hediye eder. Kitap dünyanın iki ayrı zaman çizgisi olduğunu, şu an yaşanan dünyanın aslında yaşanması gereken dünya olmadığını öne sürer. Anlattığı şey Gwen'in tarikatının çoktan bildiği gerçeğe tehlikeli biçimde yakındır. Bir yıl önce tarikat yeniden toplanır. Oscorp'un Stark ve Stein arşivlerini yutmasıyla dünyanın gerçek tarihine ulaştıklarını açıklarlar. Bu dünya tek bir adamın uydurduğu bir yanılsamadır ve o adam 2 yıllığına kendi hapishanesine kapatılmıştır. Kimileri bilgiyi hemen açıklamak ister ama Gwen aceleci davranmanın babasını öldüren hata olduğunu hatırlatır. Daha iyi bir yayma yöntemi gerekir. Bir akşam yemeğinde Gwen ve Harry Peter Parker'la Mary Jane'le buluşur. Osborn'ların marka yöneticisi olan Mary Jane'den Gwen, kendisini The Paper'ın huysuz yaşlı adamlarıyla, yani Ben ve Jonah'yla tanıştırmasını ister. Niyeti koca bir imparatorluğu yıkmaktır. Birkaç ay sonra Green Goblin zırhını kuşanmış Harry ile laboratuvarındaki Gwen, ellerindeki Maker dosyalarını The Paper'a verdiklerini konuşur. Harry gazetecilerin bir ara zırhın içindeki kişinin Gwen, yani Green Goblin o olduğunu sandıklarını anlatıp güler. Aylar önce karlı bir gecede evine tarikattan bir Mysterio gelir ve kötü haberi verir. Craven kocası Harry'i ve yanındakini kaçırmış, onları vahşi topraklarda avlamaya niyetlenmiştir. Gwen zaman kazanmak için tarikattaki dostlarıyla konuşacağını söyler. Aynı günlerde laboratuvarda Otto Octavius'la yüzleşir. Otto Harry'nin talimatıyla Gwen'i koruma amacıyla izlettiğini itiraf etse de kadının işlerinin tuhaflığı dikkatini çekmiştir. Fazla meraklı ve gerçeğe fazla yaklaşmış olan Otto'yu Gwen işten çıkarır. 2 ay önce vahşi topraklarda edilen Peter ve Harry arasındaki gerilim tırmanır. Peter, Craven'ın bir katil olduğunu, işin o ya da biz noktasına geldiğini savunur. Harry bunu kabullenemez. O sırada Harry'nin yanında bir Mysterio belirir. Ona susmasını ve yalnızca izlemesini işaret eder. Ardından av doruğa çıkar. Craven ateş eder ve Harry göğsünden vurulup yere yığılır. Peter dehşet içinde ne yaptığını haykırırken uzaktan bir Mysterio, Craven'ın yanında sahneyi izler ve sevilen hiç kimsenin asla güvende olmayacağını söyler. Ama aynı Mysterio Peter'a ailesinin iyi olduğunu, yine de hemen eve koşması gerektiğini de söyler.
Arkadaşını kurtaramamıştır ama belki onları kurtarabilir. Craven öfkeyle Mysterio'ya döner. Avına karışmaya nasıl cüret ettiğini sorar. Mysterio karıştığını kabul eder. Çünkü Craven önce onun kendi sevdiğine dokunmuştur. Tek bir el silah sesiyle Craven yere serilir. Ardından gerçek ortaya çıkar. Bu Mysterio Gwen Stacy'nin ta kendisidir. Ve öldüğü sanılan Harry aslında yaşamaktadır. Olan biteni çözmeye çalışarak neler döndüğünü sorar. Şimdi yeniden o yağmurlu mezarlıkta Harry kendi mezar taşının önünde durur. Kendisinin öldüğünü ama Green Goblin'in ölmediğini, dolayısıyla dünyanın gözünde artık Green Goblin'in kendisi olmadığını fark eder ve Gwen bunu doğrular. Harry bunu neden hiç söylemediğini sorar. Gwen bu hayatın içine doğduğunu, tarikatın onu Harry'den çok daha uzun süredir sahiplendiğini, İkisini ayrı tutabileceğini sandığını anlatır. Harry yalan söylemeye ve bu kadar gizli kalmaya devam ederse ilişkilerinin yürümeyeceğini söyler. Gwen ise kendisinin Mysterio olduğunu, kim olduğunu, tam da bu olduğunu söyler. Bir süre sessizce yürürler. Harry bir yolunu bulacaklarına inanır. Gwen sıradaki adımı sorunca Harry artık savaşı düşmanın ayağına taşıyacaklarını ve bu kez kazanacaklarını söyler. Yağmurun dindiği bir akşam Ben Parker evine izinsiz girmiş birini bulur. Kapının sıradan bir kilidi vardır ve girmek isteyen herkes girer. Ama Ben içeri süzülen adamı öldü bilmektedir. Karşısındaki Harry Osborn'dur. Ben Peter'ın başına geldiğini sandığı şey yüzünden fena halde sarsıldığını anlatır ve gerekirse belli bir düzenek üzerinden ona ulaşabileceğini söyler. Harry Peter'ın ailesinin güvende olup olmadığını sorar. Ardından Ben'e başını dik tutmasını, işlerin ciddileşmek üzere olduğunu söyleyerek ayrılır. Daha sonra Oscorp'ta Gwen Stacy kendisi gibi bir Mysterio olan Robertson'la buluşur. Adam ona kullanacağı bilgileri getirir. 4 randevusu erken gelir. Yanında Wesley ile birlikte Wilson Fisk. Fisk şirketi gerçekte Harry'nin değil onun yönettiğini ima eder. Aralarındaki gizli düzenlemelerin sonsuza dek süreceğini bildirir ve imzalanacak belgeler bırakır. Taziyelerini sunup çıkar. O gider gitmez Mysterio topluluğu Gwen'i sıkıştırır. Kocasını bulmasına yardım etmiştir. Karşılığında Fisk'in Craven'ın kaybıyla ilgili soruları artmıştır ve muskasını geri ister. Gwen muskanın onlara ait olduğunu söyleyip elinde tutar. Sonra saklanan Harry'e seslenir. Muska bir haftalığına ellerindedir ve ikisi de savaşa hazırdır. Harry kapşonunu geçirip metro istasyonundan ve bir bakkalın arkasından gizli bir laboratuvara iner. Orada Otto Octavius Green Goblin zırhını hazır etmiştir. Otto para, bir parçacık hızlandırıcı ve cep boyunda bir nükleer reaktör ister. Bir yandan Parker ailesinin evini kilitleyip güvenlik sistemini kurmakta, onları arayan olursa haber alacak biçimde ayarlamaktadır. Harry ona hiçbir şey çalmamasını, ailenin eşyalarına dokunmamasını tembihler. Otto ise zırha roket atarlar eklediğini söyleyip işini bitirmeye gider. Ardından Harry zırhın aylardır uykuda olan yapay zekasını uyandırır. Harry zırhı kuşanır, muskayı alır ve kanatlı aracıyla gökyüzüne süzülür. Kendini bir kez olsun kanıtlaması buyrulur. Green Goblin, Mr. Negative ve Demon'ların bir mahalleyi ele geçirip bir apartmanın içine gizlediği silah fabrikasına dalar. Gidecek yeri olmayan sakinler orada zorla çalıştırılmaktadır. Gwen yanındadır ve maskeli Demon'lara karşı yanılsamalarını kullanır. Adamlar neyin gerçek olduğunu ayırt edemez. Harry sivilleri dışarı çıkarmayı üstlenir, Gwen silahları. Bu sırada babasının sesi durmadan onu iğneler. Küçük insanların küçük işler yaptığını, özünde hep bir başarısızlık olacağını söyler. Harry herkesi tahliye ettikten sonra Gwen bombaları etkisiz bırakmak yerine patlatır. Baştan beri niyeti budur. Harry dehşete düşer. İnsanların ölebileceğini haykırır. Gwen ise kuşaklar boyu süren bir düşmanla savaştıklarını, gerekeni yapmak zorunda olduklarını, üstelik birkaç ay önce aynı sözleri kendisinin ettiğini hatırlatır. Harry yalnızca boş bir onayla karşılık verebilir. Aynı günlerde Utah'ta artık sakallı Peter amcası beni telefonla arar. Ben The Paper'ın bürosunda Jonah'la birliktedir ve karşısında beklenmedik bir konuk vardır. Birinin selam vermek istediğini söyleyip telefonu uzatır. Hattın öbür ucundaki ses Harry'ye aittir. Peter ölü bildiği arkadaşının sesini duyunca dona kalır. Harry ondan eve dönmesini, kendisine ihtiyacı olduğunu söyler. Haziran ayında Utah çölündeki ıssız bir pistin kenarında Mary Jane, küçük kızı ve Peter bir uçağın inişini izler. Merdivenden Harry Osborn iner. Mary Jane, Peter'ın bu işe gerçekten razı olup olmadığını sorar. Peter bunun tam da kendi yaptığı iş olduğunu, üstelik Harry'nin içinde bulundukları duruma son verecek bir planı olduğunu hatırlatır. Uçaktan 2 konuk daha iner. Peter'ın amcası Ben'le iş ortağı J. Jonah Jameson. Harry'nin sakladığı sürpriz budur. Ben aileye göz kulak olmak için gelir. Richard kampta kalır ve babasının onu yanında götürmemesine içerler.
Kısa bir vedanın ardından Mary Jane kızlarıyla birlikte cipe atlayıp tozu dumana katarak uzaklaşır. Ben ailenin yanında kalır. Peter'la Harry geride durup arabanın ardından bakar. Peter sonunda Gwen'in nerede olduğunu sorar. Tam o sıralarda yıldızlı loş bir salonda Mysterio topluluğu yuvarlak masasının başında toplanır. Ortada paylaştıkları muska durur. Topluluğun en yaşlısı Gwen'e ne yaptığını sorar. Gwen yıllardır yapmaları gerekeni yaptığını söyler. Kraven'ı öldürür, Mr. Negative'e açıkça saldırır, dolayısıyla artık savaştadırlar. İşlerinden biri bu kadar açık bir hamlenin artık örtbas edilemeyeceğini söyler. Masadakiler Kingpin'i ve onun çevresini herkesten iyi bilen Molmen'i konuşur. Sonunda muskanın babadan evlada geçtiğini, birinin taktığını ve beşinin paylaştığını yineleyip tek bir isim altında birleşirler, yola çıkarlar. Bu sırada New York semalarında Peter yeniden örümcek kostümündedir ve Green Goblin'le yani Harry ile o süzülür. Kingpin ve adamlarıyla savaşacaklarsa Peter'ın tek bir kuralı vardır. Masum hiç kimse zarar görmeyecektir. Gwen'le buluşmalarına 1 saat olduğu için ikili aradaki vakti kötü adamları benzeterek geçirir. Şehrin üstünde düşman güçlerin üzerine dalarlar. Peter son bir şey daha yapmak ister ve eski evine uğrar. Daire aranmış gibi değil, daha çok içinde yaşanmış gibi darmadağınıktır. İçeride kendi terliklerini giymiş Otto Octavius'u bulur ve adamı ağ ile duvara yapıştırır. Otto kendisi ortadan kaybolunca ailenin koruması kalktığı için onlara güvenlik önlemleri kurduğunu, sonra da boş durmasın diye eve yerleştiğini anlatır. Uzaklaşırken Peter, Otto'nun orada kalabileceğine karar verir. Ailesinin güvende olduğunu bilirse işini doğru yapabileceğini kavrar ve kızmak yerine ona teşekkür etmesi gerektiğini düşünür. Birkaç saat öncesine dönüldüğünde Ben, Jonah ve Mary Jane çöldeki karavan parkına yerleşir. Jonah yıldızların altında uyumak ister ama Mary Jane bir kağıt parçası bulur. Not, Richard'ın gittiğini haber verir. 1 saat önce Richard Felicia ile yazışmaktadır. Kız önce şakalaşsa da sonunda başının ciddi belada olduğunu ve yardımına ihtiyaç duyduğunu itiraf eder. 5 dakika sonra Richard yola koyulduğunu söyler. Siyah zırhı bunun pervasızca ve tehlikeli olduğunu, ailesinin asla onaylamayacağını hatırlatsa da çocuk yine de ona yardım etmeleri gerektiğini söyler. Aynı anda dönüş uçağında Harry, Peter'a bütün hikayeyi anlatmayı bitirir. Kendi karısının aslında Mysterio olduğunu böyle öğrendiğini söyler ve Peter dona kalır. Şimdi siyah kostümlü Richard loş bir konağa süzülüp Felicia ile yani Black Cat'le buluşur. Kız onu sıcak bir selamla karşılar. Ama bu bir tuzaktır. Wilson Fisk adamlarıyla orada beklemektedir. Fisk çocuğa durumunun tehlikeli olduğunu, yine de kötü bir şey yaşanmasına gerek olmadığını söyler. Onun Spider-Man'le işbirliği içinde olduğunu bildiğini ve er ya da geç onu kendisine teslim edeceğini bildirir. Richard Felicia'ya bunu nasıl yapabildiğini, aralarındakinin yalan olup olmadığını sorar. Kız yalan söylemediğini belirtir ama yaptığını yine de yapmıştır. Nedenini sorduğundaysa yanıtı basittir. Bu onun duasıdır. Temmuz ayında bir çatının üstünde siyah kostümlü Richard Felicia ile karşı karşıya durur. Kız ona nasıl olduğunu sorar. Çocuk cezalı olduğunu, aslında orada bile bulunmaması gerektiğini söyler. Felicia başının derde girmesinin, kaçıp ona yardıma gitmesinin mi yoksa yaptığı şeyden mi olduğunu sorar. Richard ikisinden de diye yanıt verir. Kız öyleyse bunu hak ettiğini söyler. O an Richard'ın aklı birkaç gün öncesine kurulan tuzağa kayar. Wilson Fisk ve adamları onu kıstırır. Felicia onu ele verir. Fisk çocuğa 2 seçenek sunar. Dostlarına ihanet etmenin acısı ya da düpedüz acı. Richard ne yapacağını bilemez. Korkar. İşte o sırada üstündeki siyah zırh ona seslenir. İsterse yönetimi devralabileceğini söyler. Çocuk gözlerini kapatır ve evet der. Zırh bir canavara dönüşür. Adeta Venom gibi kara kollar salonu doldurur. Fisk'in adamlarını savurur. Biri patronu dışarı çıkarmaya çalışır ama kimse bunu durduramaz. Felicia dehşetle durmasına haykırır. Yaratık ona da yönelince Richard son anda kendini toplar ve yalvarır. Çatıya dönüldüğünde çocuk onları korkuttukları için özür diler. Bu sırada Fisk Kulesi'nde masanın başında toplanılır. Weasley toplantıyı açar. Gündem kısadır. İlk konu Kraven'dır. Aylardır ortada yoktur ve kimse yerini bilemez. En kötüsünden korkulur. Kimi onun usanıp çekildiğini düşünür. Kimi öldüğünü. Weasley ise asıl kötü ihtimalin onun Mysterio ile çalışıyor olması olduğunu söyler. Fisk daha da beterini düşünür. Masadakilerden biri hain olabilir. Mysterio 2 deposunu daha yıkmışken herkesin sapasağlam durması onu kuşkulandırır. Kafalarının içine bakıp herkesi denetimine almayı bile önerir. Ama masadaki güçlü adam onun iradesini boyunduruk altına alacak kadar kuvvetli olmadığını hatırlatır. Fisk artık bu dünyanın adalete ya da kahramanlara göre kurulmadığını, düşman yerine gizeme takıntılı hale geldiğini söyler.
Kraven'ı sonraya bırakıp gerçek düşmanları ezmeye karar verirler. Fisk son bir sır daha açar. Bay Hardy ve kızının yardımıyla bir tuzak kurar. Spider-Man'i beklerken bir kabusla karşılaşır. Genç Felicia'yı bir süre kollamaya karar verir. Kızın adamın Spider-Man olmadığına ve gerçek adını bilmediğine yemin ettiğini ama babasının onun yalan söylüyor olabileceğini düşündüğünü anlatır. Er ya da geç bir isme ulaşacaktır. Ele geçirdiğinde ise onu öldürmeye niyetlidir. Aynı anda Wesley bir dinleme aygıtını kurar. Hedef Spider-Man, Mysterio ve Goblin'dir. Mor kılıklı Mysterio ona teşekkür eder. Daha sonra Peter eski dairesine kırmızı kostümüyle uğrar. İçeride camdan giren sakallı bir avcı bekler. Yanında canavarımsı yaratıklarıyla birliktedir. Peter'a ailesinin oraya bir daha yerleşemeyeceğini söyler. Onun peşine düşüldüğünü, henüz kim olduğunu bilmeseler de er geç öğreneceklerini, kendisinin suç ortağı olduğu için sırrı şimdilik sakladığını anlatır. Ormanda onlara neden yardım ettiğini açıklarken yıllardır bağlı olduğu kişilerden bıktığını, bir çıkış yolu aradığını, artık bu işi bitirecek kadar güçlü birini ve bir şey bulduğunu söyler. Peter yanlış adama denk geldiğini, aşmayacağı çizgiler olduğunu belirtir. Peter ona gitmesini söyler. Avcı yine de teklifinin geçerli olduğunu, ona yardım edebileceğini yineleyip ayrılır. Bir hayli sonra taşradaki bir evin penceresinden siyah kostümlü Richard süzülür ve yakayı ele verir. Peter ve Mary Jane karşısına dikilir. Mary Jane öfkeden köpürür. O zırhın onu kendisinden koruyamayacağını söyler. Peter zırha çocuğun çıkmasına izin vermemesini buyurur. Zırh da itaat eder. Sonra Peter ve Mary Jane sığındıkları evin bir odasına çekilip konuşur. Mary Jane artık sınırına geldiğini, ne yaptıklarını sorar. Aralarında yılların yükü dökülür. Çocuğun o tehlikeli zırhın içinde mi güvende olduğu, ailenin bu şehirde kapana kısılmışlığı, May'in ve herkesin durumu konuşulur. Peter, Richard'ın o zırhın içinde sokakta yürümekten daha güvende olduğunu savunur ve bir planları olduğunu söyler. Mary Jane sonunda artık soru sormaktan yorulduğunu, her şeyi olduğu gibi öğrenmek istediğini söyler. Peter'ı, Harry'i ve Gwen'i gizli kalan ne varsa ondan tek bir şey ister. Her şeyi anlatmasını. Ağustos ayında New York'un göbeğindeki şık bir restoranda Harry Osborn'la Gwen barın önünde konuklarını bekler. Harry gelenlerin güvenilir, tam da göründükleri gibi insanlar olduğunu söyler. Gwen böyle bir şansı garip bulur. Kısa süre sonra sakallı Peter'la Mary Jane kapıda belirir. Harry eski dostuyla kucaklaşır. Mekanı tümüyle kiralayıp yeni bir ekip getirdiklerini, çünkü öldüğünün duyulmaması gerektiğini, bu yüzden kılık değiştirdiğini anlatır. Masaya geçmeden Mary Jane'e bu akşam menüdeki her şeyi seveceğini söyler. Sır yok, yalan yok. Ne öğrenmek isterse anlatacaklardır. Bu sırada şehir dışında Anna Watson'ın kalabalık evinde Ben Parker, Richard ve küçük May bir film izler. May uyur numarası yapar. Ben onu tuzağa düşürüp yakalar. Sonra filmi kapatıp Richard'a başının ne kadar belaya girdiğini konuşmayı önerir. Çocuk konuşmak istemez ama Ben ısrar eder. Restorana dönüldüğünde Mary Jane sorgusuna başlar. Gwen'e onu sattığını öğrendiğinde ne hissettiğini sorar. Gwen'in özrü sonuçta çocuğun hayatını kurtarmasıdır. Mary Jane'in aklında binlerce soru vardır. Çevrelerinde kim gerçeği bilir? Hangi düşmanları onların haberi olmadan dolaşır? Gwen onu sürdürmeye teşvik eder ve sonunda üçünün kaderinin bir kara delik gibi birbirine kenetlendiğini, Mary Jane'in asıl çocukları için korktuğunu söyler. Aynı anda Anna'nın evinde Ben Richard'ı konuşturmayı başarır. Çocuk Felicia'nın yardım istediğini, yardım etmeyecekse zırhın ne anlamı olduğunu savunur. Her şeyin bir yalan ve tuzak olduğunu, yine de iyi bittiğini söyler ve onu yeniden görmek istediğini itiraf eder. Ben konuşmak istemediğini sandığı çocuğun açılmasına şaşırır. Yemek masasında Mary Jane'in korkusu büyür. Peter'ın kaybedecek hiçbir şey yokmuş gibi davranmasının kendisini dehşete düşürdüğünü söyler. Gwen, Harry uğruna kuşaklar süren bir ittifaka ihanet ettiğini hatırlatır. Harry ise herkesin kurtarılmaya ihtiyacı olduğunu söyler. Mary Jane gitgide dağılır. Sürekli taviz verdiğini, her çizdiği sınırın ötesine itildiğini, tehlikenin çocuklarına mal olabileceğini söyleyip gözyaşlarına boğulur. Bunun nerede biteceğini sorar. Peter onu yatıştırmaya çalışır. Gwen ise bunun ancak kazandıklarında biteceğini söyler. Mary Jane bir dakika yalnız kalmak için tuvalete gider. Bu olaylar yaşanırken Anna'nın evinde Ben kanepede otururken Mary Jane'in annesi Madeline, Jonah ile çıktığı buluşmadan döner. Jonah gecenin gidişatından hoşnuttur ama Madeline aniden yorulduğunu söyleyip kapıyı yüzüne kapatır. Tam o saatlerde restoranın tuvaletinde Gwen Mary Jane'in peşinden gelir. Kötü haberci olduğunu, hayallerinin yıllar önce kendisinden söküldüğünü söyler. Mary Jane ne istediğini sorunca Gwen açık konuşur. Kocası olmadan bu savaşı kazanamayacaklarını düşünür. Çünkü Peter doğuştan daha güçlü ve daha hızlıdır. Ama onun dünyaya masum bakışı bir zaaftır ve herkesin bir zaafı vardır. Gwen kendisinin de yalnızca muskası varken güçlü olduğunu, o olmadan savunmasız kaldığını itiraf eder.
Muska'yı 11 gün sonra geri alacaktır. Mary Jane'e kendi zayıf noktaları için bir planı olması gerektiğini söyler. Mary Jane çoktan bir plan üzerinde çalışır. Ansızın Gwen'e sert bir yumruk atıp onu bayıltır. Masaya döndüğünde Harry ile Peter ikisinin bunca zamandır tuvalette ne yaptığını merak eder. Harry Gwen'in her sorunu çözdüğüne güvenir. Mary Jane geri gelir. Harry ona ne olduğunu sorar. Mary Jane Peter'ın iyi bir adam olduğunu, Harry'nin de olabileceğini ama karısının hepsini öldürteceğini söyler. Uzak bir yerde maskelerle dolu loş bir odada bir Mysterio kılıcıyla bir muskayı temizlerken birinin bu iş için bir şeyler yapması gerektiğini mırıldanır. Eylül ayında gün batımında bir gökdelenin önünde gözlüklü, açık renk paltolu James Weasley arabadan iner ve telefonda konuşur. Yeni geldiğini, acelenin nedenini bilmese de işin başında olduğunu söyler. Şoförüne arabada kalmasını söyler. Tam bir şey almaya giderken paçavralar içindeki bir dilenci ondan birkaç kuruş ister. Weasley yanındaki kel adamdan bu işi halletmesini rica eder. Bir yumrukla yere serilir. Kel adam onun gözlerini bağlayıp bagaja atmalarını buyurur. Bir saat sonra loş bir sığınakta Weasley ile sandalyeye bağlı, başı çuvalla örtülü oturur. Onu kaçıran adam, iyi yardımcı bulmanın ne kadar zor olduğundan herkesin er ya da geç kendisini yüzüstü bırakacağını ya da ona ihanet edeceğini varsaydığından söz eder. Çuval çekildiğinde karşısındaki adamın Mr. Negatif olduğu görülür. Gözlerini okuyup kendine bağladığı, asla şaşmayan itaatkar muhafızlarından bahseder. Weasley ona deli olup olmadığını, Kingpin'in ona ne yapacağından haberi olup olmadığını sorar. Bir el silah sesiyle Negatif'in sözünü keser. Weasley patronunun her sırrını tek tek anlatacak, en sadık uşağı olduğu adama ihanet edecek ve bundan zevk alacaktır. Bu adamın kim olduğu kendi geçmişinden akar. Dünya bir gecede el değiştirdiğinde Negatif, en sert insan olarak bildiği ablasıyla batıya göç eder. Kazandıkları her kuruşu dövüşerek ya da çalarak elde ederler. Ama her zaman onları denetleyecek biri çıkar. Biri çatıda kendini patron sanan zayıf bir adam daha fazlasını isteyip çocuğu hırpalayınca korku ve acı içinde bir şey kıpırdar. O günden sonra suç basamaklarına tırmanmak neredeyse zahmetsiz hale gelir. Aynı günlerde The Paper'ın bürosunda Ben'le Jonah duvarı kaplayan komplo panosunun önünde durur. Yüzlerce makale ve sızdırılmış kayda rağmen hiçbir şeyin yürümediğini konuşurlar. İnsan zihni bu kadar devasa bir gerçeği bir noktadan sonra reddeder. İhtiyaçları olan tek şey gümüş bir kurşundur. Herkesin izleyebileceği tek bir iplik. Kadehlerini doldururken doğru ipliği bulduklarına karar verirler. Tam o saatlerde gizli laboratuvarda Harry Osborn, Otto Octavius'a Gwen'le arasını nasıl düzeltmesi gerektiğini sorar. Otto bir kavanozda bulduğu örümceği karıştırıp Harry'e dikkatli olmasını söyletir ve dostça tek önerisini sunar. Boşanmayı düşünmüş müdür? Negatif'in geçmişi akmayı sürdürür. Güç topladıkça yandaş toplar. Yıllar süren bir savaşta karşısına çıkan yozlaşmış herkesi ezer. Biri dışında hepsi önünde diz çöker. Kingpin. Karşılaşmaları kaçınılmazdır. Negatif onu kırabileceğine, kendi iradesinin daha güçlü olduğuna inanır. Ama işin nasıl biteceği konusunda fena halde yanılır. Sığınakta Weasley direncini yitirir. Negatif ona bu acıyı hak etmediğini, Kingpin'in de onun sadakatini hak etmediğini fısıldar. Weasley kırılır ve patronunun aslında sadakatine sahip olmadığını itiraf eder. Bu Negatif'i şaşırtır. Beynini hiçe indirmekle tehdit edince Weasley gerçeği söyler. Kendisi de Mysterio'lardan biridir. Negatif artık merakın çok ötesine geçtiklerini söyler ve her şeyi anlatmasını ister. Ertesi gün Mysterio topluluğu yuvarlak masada toplanır. Gwen'den bütün planını eksiksiz açıklaması istenir. Yoksa ona karşı birleşeceklerdir. Gwen kazanmayı istediği için en sadıkları olduğunu savunur. Masadakiler tek tek yoklanırken sıra suskun James Weasley'e gelir. Terden sırılsıklam, hasta görünen adama iyi olup olmadığını sorarlar. Negatif'in hikayesi burada düğümlenir. Kingpin'in altısından biri olduğu gün 2 kez yenilmiştir. Eve dönüp ablasını anlattığında kadın onu kesin bir dille reddeder. Kingpin'in istediğini görüp aldığını söyler. Yalnız başına elinde kılıcıyla oturan Negatif, denk sandığı bir odada birinin onu alt ettiğini ve tek kardeşinin onu sonsuza dek gözden çıkardığını bilmenin ne demek olduğunu düşünür. Bir gün önce Negatif, Weasley'e 2 hediye verir. İlki içine kamera ve mikrofon gizlenmiş bir gözlüktür. Weasley'nin gördüğünü o görecek, duyduğunu o duyacaktır. İkinci hediyeyi vermeden önce cesur olmak zorunda olduğunu söyler. Ona göre gerçek fırsat, dünyayı istediğin biçime sokma şansıdır. Şimdi gözlüğü takmış Weasley masada oturup özür diler. Gözlerin ardından izleyen Negatif artık Gwen'in bütün sırlarını, onun da ötekilerin sırlarını bildiğini düşünür. Kingpin bekleyebilir. Önce tahtayı bütün engellerden temizleyecektir. Weasley ihanet etmek istemediğini mırıldanır. Ardından şehir aynı anda patlamalarla sarsılır.
The Paper'ın bürosu, Mysterio'ların salonu ve Anna'nın evindeki aile. Yani Venom kılığındaki Richard, Spider-Man ve ötekiler. Hepsi ateşin içinde kalır. Masada Wesley direnemediğini, karşısındakinin fazla güçlü olduğunu itiraf eder. Yanında C4 kalıpları belirir. Gölgedeki negatif ablasının dersini iyi öğrendiğini, bir şey istiyorsan onu almak gerektiğini söyler. Gwen dehşetle haykırır ama parmak çoktan düğmeye iner ve her şey kör edici bir patlamada yok olur. Aradan 3 ay geçer. Karlı bir Aralık gecesinde şehrin üzerinde bir örümcek kılığı süzülür. Ama maskenin altındaki Otto Octavius'tur. Mekanik kollarıyla çatıdan çatıya atlarken kendi haline acır. Bu kadar üstün biriyken küçük işlerle koşturmak ona yakışmaz. Bir lokantadan aile Çin yemeği alır. Soya sosunun unutulmamasını didikleyerek bir kanalizasyon kapağından yer altındaki sığınağa iner. Mary Jane ile küçük May onu karşılar. May soya sosu için tutturunca Otto sabrını zorlar. Sonunda gözlüklerini takıp kendisinin gerçekten en iyisi olduğunu onaylar. Aynı sığınakta gizli bir köşede kurulu The Paper bürosunda Ben klavyeye eğilir. Jonah omzunun üzerinde her satırı düzeltir. Yayına saatler kalır. Otto düzeneyi elinden geldiğince sağlam kurduğunu ama sinyalin izi sürülmeden önce belli bir sınırın olduğunu hatırlatır. Eşik 4'ken güvenli olsun diye 3'te tutarlar. İlk fırsatta ertesi sabah yayılacak ve şehirde herkesin konuşacağı tek şey bu olacaktır. Akşam yemeğinde Mary Jane herkesi sofraya çağırır. Emeği için Otto'ya teşekkür eder. Ben, Jonah, May, Richard ve masanın çevresindeki Molmen'in yaratıkları yerlerini alır. Ama 2 kişi eksiktir. Mary Jane Peter'la Harry'nin biraz gecikebileceğini söyler. Tam o saatlerde şehrin damları üzerinde Peter örümcek kostümüyledir. Harry ise Green Goblin zırhıyla yanında savaşır. İkisi hedef tahtası maskeli bir sürü adamı benzetir. Harry yeni bir donanım denediğini söyleyip devasa bir elektrik dalgasıyla hepsini yere serer. İş biter bitmez Peter onu eve yemeğe çağırır. Harry reddeder. Herkesin arasında olmak ona yalnızca artık böylesi bir ailesi olmadığını, Gwen'in gittiğini hatırlatır. Etrafta kalıp bir şeyler çıkarsa bakacaktır. Peter ona ihtiyacı olursa seslenmesini söyler. Harry de öyle olursa hemen orada olacağını belirtir. Yalnız kaldığında Harry'nin zırhındaki baba sesi yeniden diline dolanır. Aldatmak için örülen ağların ne çetrefil olduğunu, oğluyla nasıl gurur duyduğunu alaycı bir dille söyler. Harry yalnızca arkadaşını güvende tutmak istediğini söyler. Daha sonra gizli bir laboratuvarda Otto, Peter'a asıl planını açar. Dünyayı yönetenleri, hatta onların efendisini, o büyük Maker'ı inceler. Her şey birbirine bağlayan o gizli düğüm noktalarını bulur ve onları içeriden kemirecek küçük bir kurtçuk yapar. Doğru yere yerleştirilirse Peter'ın ailesine dair var olan ve ileride toplanacak her bilgiyi siler. Tek pürüz aygıtın Maker'ın bir düğümüne bağlanması gerekmesidir. Bu kıtadaki tek erişilebilir düğümse Kingpin'in imparatorluğunun tam kalbindedir. Böyle bir kasayı ancak dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hırsızlarından biri açabilir. Richard bu tarifin kimi işaret ettiğini hemen anlar. Gece çökünce Peter sakalıyla maskesiz Mary Jane'le yeraltı ormanının kenarında oturur. Harry yine gelmez. 3 aydır toparlanmasını beklerler ama adam hala debelenir. İkisi de onun için kaygılanır. Sonra araları yumuşar, şakalaşır, öpüşürler. Sonrasında yan yana uzanıp bu tuhaf cennette dalga geçerler. Deliler tarafından yönetilen bir dünyada yerin altına kaçarlar. Ama Peter'ın içini bir şey kemirir. Gün boyu peşini bırakmayan bir his. Kötü bir şeyin olmak üzere olduğunu fısıldar. Aynı anda Fisk Kulesi'nin karşısındaki bir çatıda Black Cat yani Felicia bir kedisiyle oyalanır. Richard siyah kostümüyle belirir. Ona hem kendisini aradığını hem de bir görevi olduğunu söyler. O binaya girip aygıtı yerine koyar. Böylece hem ailesini hem onu kurtarabilir. Üstelik izini sürdüğü Mr. Negative de oraya girer. Yardımını ister. Kız hiç düşünmeden kabul eder. Başka bir yerde Green Goblin bir binayı tarar. Hedefini çatının 2 kat altında çevresinde bir düzine güçlendirilmiş adamla görür ve içeri girme vaktinin geldiğine karar verir. Ama karşısında kocaman kuru kafalı bir gölge yükselir ve durmadan aynı şeyi sorar. Yanlarında mıdır? Harry onunla mıdır? Yer altındaki evde kaçışın üstünden 1 saat geçince Mary Jane öfkeden köpürür ve Peter'ın karşısına dikilir. Otto Octavius herkesi güvende kalacağını söylediği aygıtı Richard'ın alıp götürdüğünü, çocuğun 1 saat kadar önce onu Fisk Kulesi'ne yerleştirmek için yola çıktığını itiraf eder. Üstelik yanına Hardy kızını da almıştır. Oysa o binanın güvenliği ölümcüldür. Peter yorgun bir şekilde giyinir. Oğlunu geri getireceğine söz verir. Otto onu durdurmaz çünkü bugün büyük gündür. Jonah ile Ben için yayın sinyalini yönetmek zorundadır ve Peter'a işine yarayabilecek bir alet tutuşturur.
Mary Jane çıkışırken küçük May sessizce Otto'ya olduğu adamdan daha iyi olabileceğini söyler. Aynı saatlerde Fisk Kulesi'nin tepesinde Richard siyah zırhıyla camdan sarkar. Yanında Black Cat yani Felicia vardır. Düğümü çözerler. Aşağıdaki düğme ancak 23. kattan girilir. O yüzden gerçek bir hırsız gibi pencereden dalıp asansör erişimini kırarlar. İçeride Felicia çaylağı maskesini takmasını, her yerde kamera olduğunu hatırlatır. Kasa katına vardıklarında onları bir lazer ağıyla mekanik kollardan oluşan bir savunma karşılar. Bu sırada The Paper'ın gizli bürosunda Otto, Ben ve Jonah yayına hazırlanırlar. Otto kuralı bir daha yineler. Maker'ın denetim ağını ellerinde tutmaları 30'ar saniyelik 3 patlamayla sınırlıdır. 3'ten sonra ya kilitlenir ya da yerleri saptanır. Tam o anda moloidleriyle birlikte Molman içeri süzülür. Bir şişe viski açar, kimi insanların günahlarını toprağa gömdüğünü ama o günahların hep orada beklediğini söyleyip gösteriyi izlemeye geldiğini bildirir. Otto ilk sinyali yollar. O saniyede şehirdeki her ekran aynı görüntüyü verir. Wilson Fisk'in aslında New York'un Kingpin olduğunu anlatan ifşa. Tam o sırada Kingpin'in çatı katına Mr. Negative gelir. Uzun süredir ertelenen özel bir konuşma için geldiğini söyler ve onu kıracağını bildirir. Başka bir yerde Kingpin'in bütün Bullseye ordusunun başka bir işlere dağıtıldığı ortaya çıkar. Çünkü Mysterio'nun gulyabani suretine bürünmüş topluluk Green Goblin'e adamları kendileri için oynatmasını buyurur. Harry boynunu eğip razı olur ve topluluğu ordunun arasından geçirirken bunun daha da kötü bir şey olduğunu mırıldanır. Çatı katında Mr. Negative Kingpin'in güvendiği adamı Wesley'nin akıbetiyle ihanetin reddedilmekten beter olduğuyla dürter. Kingpin öfkesini yumruğuna toplar. Aynı anda kasa katında Richard'ın ayağı bir lazeri tetikler ve savunma sistemi uyanır. Kingpin düğümde davetsiz misafirler olduğunu haber alır almaz Spider-Man camı paramparça ederek içeri dalar. Peter alaycı bir söz eder ama Mr. Negative onun tam da ailesinin başına gelecek korkunç şeyleri izlemeye yetiştiğini söyler. Her sırrı, Ben'in ifşayı yaydığını ve Richard'ın kasada olduğunu Wesley aracılığıyla yani Mysterio'dan öğrenir. Kingpin'le Peter kısa bir ateşkeste anlaşır. Peter bu adamı üstlenir. Kingpin bir soyu tüketmenin peşine düşer. Peter Mr. Negative'e atılır ama Kingpin onu kavrayıp odanın dibine fırlatır. Kasa katında Felicia özür üstüne özür diler. Kapının yanındaki bir emniyet düğmesini fark eder. Ne var ki savunmalar Richard'ın zırhıyla aynı maddedendir. Hem karmaşık hem uyum sağlayıcıdır. Kollar Felicia'yı yakalayıp savurur. Richard dehşetle adını haykırır. Çatı katına dönüldüğünde Peter bir an Kingpin'i alt eder. Artık ne yaptığını bildiğini söyler. Ama dev toparlanıp onu ezmeye çalışır. Mr. Negative durmadan karşılık vermemesini fısıldar. Peter telsizden Harry'e ulaşmaya çalışır. Başka bir yerde Mysterio, Green Goblin'e Maker Konseyi'nin Kaptan Britian'ı Henry Duggar'ı takdim eder. Peter'ın yalvaran çağrısı Harry'nin kulağına düşerken topluluk onu sadakatiyle 5'te 1 karısıyla yineler. Harry yalnızca üzgün olduğunu söyleyebilir ve arkadaşını yüzüstü bırakır. Kingpin Peter'ı yerde döverken The Paper'da ikinci sinyal yollanır ve ifşa sürer. Sonunda Kingpin'in işinin bittiğini, adamın tükendiğini söyler. Mr. Negative daha fazlasını beklediğini söyleyip oğulla kendisinin ilgileneceğini bildirir. Kingpin buna karşı çıkar. Tam o anda un ufak olmuş Spider-Man doğrulur. Bunun bitmediğini, daha yeni başladığını söyler. Kingpin'in çatı katında Spider-Man ağlara sarılı Mr. Negative'i savurup üstünden atar. Artık bu işi bitirmenin vaktidir. Wilson Fisk düşmanlarını ölü, bütün hesapları kapanmış görmek ister. Merhametin yavaş yenilgisine boyun eğmeyeceğini söyler. Mr. Negative Peter'a dövüşmemesini emretse de Peter onu yalnızca bir yerden başka bir yere taşıdığını söyleyerek duvara çarpar ve Fisk'e döner. Bunu bitirme zamanıdır. Tam o sırada çok aşağıda kasa dairesinde Richard'la Felicia canlı bir maddeye yakalanır. Richard'ın siyah zırhı maddeden daha karmaşık ve daha uyarlanabilir olduğunu söyleyip sıyrılır ve Felicia'dan kendisine zaman kazandırmasını ister. Richard düğüm noktası üzerinde çalışırken savunma matrisi zırhın koduna sızar. Giderek onlara benzeyen beyaz bir biçime bürünür. Yukarıda Fisk gençliğin güveniyle hayatta kalma sınavı üzerine bir şeyler söyler. Oğulla hainin bugünü çıkaramayacağına, bu kez her şeyini teknolojiye yatırdığına bahse girer. Peter'ın elinde küçük turuncu bir aygıt vardır. Otto'nun daha önce açıkladığı gibi Fisk'in bedenindeki biyoteknolojiyi o daireleri etkisiz kılıp onu güçsüz bırakacak bir düzenek. Peter aygıtı Fisk'e saplar. Aynı saatlerde vahşi topraklarda Ben'le Jonah son paketi yollar. Fisk imparatorluğunu deşifre eden yazıyı hazırlar. Aşağıda ise zırh son nanoteknoloji kalıntılarını ezip geçer, kasa açılır. Richard aygıtı yerleştirip herkesi sistemin gözünden gizlemeyi seçer.
Bu annesini, babasını ve May'i kurtarmak demektir. Riske değer. Fisk gömme törenini bir yemin gibi anlatır. Peter'la oğlunu işaretsiz mezarlara, dünyanın iki ayrı ucuna gömecektir. Ama Peter onu öfkelendirip düşünemez hale getirir. Tüm gücünün bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyler ve örümcekler böcek değildir diye ekleyip onu yener. Bittiğini haykırır. Kingpin kanlar içinde gülümser ve bir ekrandan Richard'ın nanoteknoloji tarafından yutulduğunu gösterir. Peter kazanmıştır ama bunun bedeli her şeyidir. Peter dehşetle kasaya koşar. Oğlunun adını haykırır. Vardığında ise Richard'la Felicia sağ salimdir. Birbirini öperler. Richard herkesi dünyanın gözünden görünmez kılıp günü kurtarır. Yine de cezalı kalır ama buna değer. Fisk'in son sözü şudur: bir zorbayı devirdiğinde yerini almaya hazır bir başkası hep çıkar. Yıkık binanın önünde kalabalık toplanır. Green Goblin, Maker konseyinden Kaptan Britain'la yani Henry Duggery ile el sıkışır. Mysterio özgürlüğün uyanık olmak olduğunu, savaşın hiç bitmediğini söyler. Daha sonra kulenin çatısında yenik Kingpin'le Mr. Negative kentin Mysterio'ya bırakıldığını, ikisinin de bir kenara atıldığını öğrenir. Fisk öfke yerine tuhaf bir heyecan duyar. Her şeyi yitirip yeniden kazanma düşüncesi onu yıllar sonra ilk kez diri hissettirir. Aç hisseder. Mr. Negative onun atlaması gerektiğini fısıldar. Karanlık gücüyle kendine yalan söylemeyi bırak, atla diye zorlar. Fisk direnir. Böyle olmayacağını söyler. Mr. Negative artık daha güçlü olduğunu, onu bir kenara atıp kendi dağına tırmanacağını söyler. Boğuşurken Fisk onu bırakmaz. İkisi birlikte boşluğa devrilir ve kaldırımda yan yana can verirler. Ertesi gün The Paper, Kingpin öldü manşetini atar. Ben ve Jon'a kadeh kaldırır. Emekli olup olmayacaklarını şakayla tartışır ve son güne dek yazmayı seçer. Bir ofiste Harry, Gwen'e yani Mysterio'ya ikisine ne olacağını sorar. Gwen, kentin artık Maker'ın gölgesinde onlara ait olduğunu, Parker'ların çizgiyi aşmadıkça güvende kalacağını söyler. Ama Harry'nin sorduğu karı koca olarak bizdir. Gwen'in yanıtı da serttir. Bir biz yoktur. İçlerindeki Norman'ın sesi Harry'i doğuştan bir hayal kırıklığı, bir kaybeden diye aşağılar. Otto'nun laboratuvarında Harry babasının yapay zekasını temelli sildirmeye karar verir. Geçmişi geride bırakmanın vaktidir. Peter her şey için özür diler, ikisi barışır. Peter büyük gücün büyük sorumluluk getirdiğini hatırlatır. Harry bu ilkenin yaşadıkları dünyada işleyip işlemediğinden emin değildir. Ama Peter inandığı şey için savaşmanın, gücü olsun olmasın herkesin sorumluluğu olduğunu söyler. Yıllar önce genç Peter'la Mary Jane bir gebelik testine bakar. MJ hamiledir. Korkuyla başlayan konuşma sevgiye döner. Evlenmeye ve çocuğu büyütmeye karar verirler. Peter iyi bir baba olup olamayacağını sorar. Mary Jane de olacağını biliyordur. Şimdi ise Peter, Mary Jane, Richard ve May eski dairelerine döner. Bir gün buraya yeniden taşınmayı, yuvalarını geri almayı umarlar. Peter uzun süre hayatında bir şeyin eksik olduğunu sandığını, o gücün gerçekten ondan çalındığını ama asıl önemli olanın hep elinde olduğunu geç fark ettiğini anlatır. Eksik olan şey önemli olan değildir. Çatıda ailesiyle dururken huzuru bulur. Artık sahip olduğunu bilir.